Evet, öncelikle Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burcunun hayatında 2026 yılında neler olacak? Jüpiter Aslan burcuna giriş yapacak 5. evinize. Yani aşk hayatınızda çok güzel gelişmeler var. Çocuğu olan Koç burçlarının hayatında üniversiteyi kazanabilirler. İşte ne bileyim profesörlük, doçentlik gibi gelişmeler olabilir. Bunun haricinde detaylarda ne var? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. 26 Ocak 2026 tarihinde Neptün Koç burcuna giriş yapacak. Bu bir süreç. 14 yıllık süre zarfında hayalperest etkiler, en büyük hayalleriniz özellikle insan ilişkileriyle olacak. İnsan ilişkileriyle ilgili olacak. Yani karşınıza evlilik, ne bileyim ortaklık, iş anlaşması ile ilgili konularda biraz ütopik hayaller, hayalperest etkilerin peşinden koşma ihtimaliniz var. Yani karşınıza biri çıkabilir, kişisel alanınıza biri girebilir ve bu kişi biraz gözünüzde fazla büyütme eğiliniz var. Yine birinci evinize Neptün girdiği için sanat girebilir hayatınıza, spiritüel konular girebilir, ilahi konular girebilir diyebilirim. Kişisel gelişiminizle alakalı da biraz böyle belirsizlikler içinde yaşama durumları olabilir. Yani koymuş olduğunuz hedefler tutarlı olmayabilir. Hayalperest hedeflerin peşinden koşabilirsiniz. Yani nasıl söyleyeyim? Ya bir iş kurdun, bir şirket kurdun. Neptün önümüzdeki 14 yıllık süre zarfında seni ayağı yere böyle sağlam basmayan hedeflerin ya da ilişkilerin peşinden koşma potansiyeli veriyor arkadaşım. Bu yüzden ayaklarını oldukça yani yere sağlam basmaya, sağlam ilişkiler kurmaya çalış. Karşındaki insanları ya da koymuş olduğun hedefleri tekrardan gözden geçirmeni tavsiye ederim. Eğer olumlu etkileniyorsan, karşına inanılmaz derecede uyumlu, seninle uyumlu, senin hayallerini sana yaşatacak insanlar çıkacaktır. Koymuş olduğun girişimler, bir iş kurarsın, hayatını öyle bir değiştirir ki o koymuş olduğun iş girişimi sen artık eski sen olmayacaksın. Koymuş olduğun çıtaların tamamen üstüne çıkacaksın diyebilirim. Önümüzdeki 14 yıllık süre zarfında. Özellikle natal haritan destekleniyorsa. Umarım belirsizlikler içinde bocalamazsın. Yanlış hedeflerin peşinde koşmazsın. Ayaklarını yere sağlam basarsın. Bunun haricinde 14 Şubat tarihinde Satürn Koç burcuna giriş yapacak. Satürn sorumluluk demektir. Birinci evde sorumluluk verecek sana. İnsan ilişkileriyle alakalı. Yani burada birçok Koç burcu evlenecektir. Sorumluluk altına giriş yapacaktır. Mesela 2,5 yıldır Satürn Balık burcundaydı. Satürn Balık burcunda olduğu için Recep Tayyip Erdoğan özellikle seçimde kaybedeceğiyle alakalı yorumlar yapıldı. Öngörüler yapıldı. Birçok astrolog tarafından doğru yorumlar yapanlar da oldu. Kazanacağıyla ilgili. Bakın kendisi bir sorumluluk yüklendi. İşte buna benzer etkiler olabilir. Neptün birinci evinizde. Hayal ettiğiniz insanla kavuşma ihtimali. Fakat orada Satürn de var. Sorumluluk alıyorsunuz. Evlenebilirsiniz. Sen bir şirket kurmuştun. Hayallerinin peşinden koştun ama inanılmaz hedefler olabilir, tutturabilirsin. Ama bu şirket girişiminde başarı elde etmen, para kazanman, yani önemli sorumlulukların altına girebileceğini göstermekte. Müdür olabilirsin, yönetici olabilirsin ya da evlendiğin için ya da tekrar evlendiğin için belki boşanmışsındır. Tekrar evlendiğin için bir sorumluluk altına tekrardan girme potansiyelin var. Yani insan ilişkileriyle alakalı hayalperest etkiler, insan ilişkileriyle alakalı, girişimlerinle alakalı sorumluluklar altına girme potansiyelin önümüzdeki süreçte özellikle 2,5 yıllık süre zarfında çok fazla etkili olacak. Bunun haricinde 26 Nisan tarihinde Uranüs 3. evinize giriş yapacak 7 yıllık süre zarfında aslında sizin kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili ani, şok edici, sürpriz gelişmeler olacak. Sürekli olmayacak ama bazen seni şaşırtacak haberler alabilirsin. İşte kuzeninin babası, işte amcan ya da dayınla alakalı ya da teyzen, halanla ilgili ya da kuzenlerin, doğrudan kuzenlerinle alakalı sıra dışı haberler alabilirsin. Üçüncü ev bizim düşüncelerimizle alakalıdır. Düşüncelerinle alakalı sıra dışı şeyleri açık olmaya başlayacaksın. Sıra dışı eğitimler yapabilirsin. Özellikle yapmış olduğun girişimlerde. Satürn bak Neptün burada. Başarıya ulaşırsan sıra dışı yerlere seyahat etme potansiyelin var. Daha önce görmediğin yerleri
görme ihtiyacın olacak. Daha önce yapmamış olduğun eğitimleri alma isteği olacak. Fikirlerinde bir yenilik var. Ama çoğunuzun hayatında ev hanımı olduğu için muhtemelen akrabalarınız, kardeşlerinizle ilgili önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında böyle çok sürpriz ani gelişmeler olacaktır. 7 yıllık süre zarfında tabii bu bir süreç, sürekli böyle olaylar olmayacak. Arada sırada natal haritanız tetiklendiğinde bu gelişmeleri yaşayacaksınız sevgili koçlar. Bunun haricinde 30 Haziran tarihinde Jüpiter Aslan Burcu'na giriş yapacak. Aslan Burcu 5. evinizde, yani aşk hayatınızda genel itibariyle bundan 12 yıl önce de eğer YouTube'da ben içerik üretseydim, Jüpiter 5. evinize girdi. Aşk hayatınızla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız diyecektim. Ama o zaman belki de Jüpiter Neptün trinesi yoktu. Bakın tam yaz ayında Jüpiter Neptün trinesi var. Bu da çok güzel gelişmeleri gösteriyor. Aşk hayatıyla ilgili, yani neredeyse bekar Koç burcu kalmayacak diyecek kadar güzel gelişmeler olabilir. Çocuklarınızın hayatında inanılmaz güzel gelişmeler olabilir. Yani üniversiteye hazırlanan bir çocuğun varsa özellikle muhtemelen üniversiteyi kazanma ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Bunun haricinde ek kazanç elde etmekle alakalı, yani hobilerinden para kazanmayı düşünüyorsan ya da hiç düşünmemişsen bile düşünmeye başlasan iyi olur. Yani toprağa özellikle bir tohum ekmeyi düşünüyorsan şimdi ek ki meyvelerini yaz aylarında topla. Çünkü burada da Jüpiter Neptün trinesi var. Ek kazanç elde etmekle alakalı konularda çok şanslı olacaksın. Yatırımların, bak burada mesela parası olan koç burçları yaz aylarında zengin olacak. Yatırımları var. Borsalarda paraları var bunların. Değerlenecek, çok zengin olacak koç burçları var. Senin böyle bir imkanın yok. O zaman ne yapman gerekiyor? Senin şimdi bir şeyler yapman gerekiyor. Hobilerinden para kazanmak için bir şeyleri öğrenmen gerekiyor. İlk 6 ay içerisinde toprağa bir şey ekersen yaz aylarında meyvesini alacaksın. Yaz aylarında bir şeyler yaparsan tabii özellikle biraz da ortam elverişli olabilir. Maddi anlamda biraz daha güçlü olduğun için yeni eğitimlere, yeni hobilere başlama potansiyelin tabii ki güçlü olacak. Eğer şartlarını zorlarsan yaz aylarında hemen çok büyük maddi kazançlar elde etme potansiyelin var Koç burcu. Bunun haricinde tabii ki çocukların, eğer herhangi bir şey yapmazsan, bekarsan aşk hayatında güzel gelişmeler olabilir, çocuklarınla alakalı güzel gelişmeler olabilir ve yaz aylarında da muhtemelen yeni bir hobiye ya da sportif aktivitelere çok fazla katılabilirsin. Bunun haricinde baktığım zaman 27 Temmuz tarihinde Kuzey Ay düğümü özellikle sizin 11. evinize giriş yapıyor. 11. ev sosyal çevredir. Sosyal arkadaşlarla alakalı çok güzel gelişmeler olacaktır. Aşina olmadığınız gelişmeler olacaktır. Şimdi mesela üniversitelerden yeni mezun olan koç burçları sosyal çevreye, bir işe girecek onlar işte. Yeni bir sosyal çevreye dahil olacak. 11. ev aynı zamanda baht evidir, kader evidir, şansın dönüştüğü evdir. Bahtımızı, kaderimizi değiştirdiğimiz evdir. Büyük umutlar evidir. Orada aşina olmadığınız şeyleri yaparsanız, çünkü Kuzey Ay düğümü orada. Aşina olmadığınız şeyleri yaparsanız mutlu olma potansiyeliniz çok yüksek. 11. ev büyük insan gruplarını gösterdiği için kurumsal şirketlerle alakalı da aşina olmadığınız güzel gelişmeler olabilir. Bazı koç burçları iş hayatında güzel gelişmeler yaşayacaktır diyebilirim. Eğer hiçbir şey yapmazsanız sosyal çevreniz, sosyal tanıdığınız insanlarla ilgili de böyle çok fazla duymadığınız haberler oluşabilir. Tutulmalara geldiğimiz zaman 28 derece halkalı bir güneş tutulması var sizin 11. evinizde. Sosyal çevre, sosyal arkadaşlar ya da kariyer gelirleriyle alakalı konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani iş çevreniz değişebilir, büyük umutlarınız değişebilir diyebiliriz burada. 28 derece kova bakın. Uranüs'e kare. Parasal konularla ilgili ani olumsuz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ya da sosyal olarak tanıdığınız insanlarla ilgili de bir sorun olabilir. Arkadaş olarak görmüş olduğunuz iş yerindeki insanların negatif durumları olabilir. Ekstradan da para kaybı oluşabilir. Ciddi olarak maddi anlamda para kayıpları yaşayabilirsiniz 2026-2027 yılları arasında.
Tabii para kayıplarını nasıl yorumlamak lazım burada? Aslında Uranüs orada bir değişikliği gösteriyor. Gelirlerinizin değişebileceğini, aniden değişiklik yaşayabilirsiniz. Yani işsizseniz iş bulabilirsiniz. Çalışıyorsanız iş çevreniz, iş yeriniz değişebilir diyebiliriz. Büyük umutlarınız değişecektir. Bunun haricinde baktığım zaman tam bir ay tutulması var 12. evinizde. Pardon, 6. evinizde. 6. ev çalışma hayatı ile ilgilidir. Angarya olarak görmüş olduğunuz işlerle ilgilidir. Evraklar, dokümanlar, belgelerle ilgili. Yani bu konularla ilgili özellikle geçmişten gelen toksik konularla uğraşma potansiyeliniz var. Özellikle ev sahibi kiracı ilişkileriyle ilgili bilinçaltınız negatif etkilenebilir. Çünkü tutulmanın özellikle Güney Ay düğümü tarafında olduğunu görmekteyim ve tutulmanın yöneticisi Merkür 12. evde. Bu da aslında düşüncelerinizin biraz daha negatif olarak etkiliyor. Bu da mesela ev sahibi kiracı ilişkilerinden düşünürsek belki de işte ev sahibi kiracısına işte çık diyor, biraz sorun yaratıyor filan. Ama bu konular, bakın Jüpiter'e sekstil, Jüpiter'in Güneş'e olumlu bir açısı var. Bu yaşamış olduğunuz sıkıntılar aslında Jüpiter 4. evinizde olduğu için aileyle alakalı yaşadığınız ev, apartman, daire, ev satın almak, araba satın almakla ilgili konularda aslında olumlu bir sürece doğru da ilerleyeceğinizi söylüyor. Ama bilinçaltınız negatif etkilenecek. Burada yani yaşadığınız ev, apartman, daire ile ilgili ya da satın almış olduğunuz bir araba ile ilgili konuları çözerken de biraz zorlanacaksınız. Bilinçaltınız negatif etkilenecek. Demek ki burada kontrol edemediğiniz şeyler var, sorunlar var ama yoluna girecek. Çünkü Jüpiter'den destekleniyor. Bunun haricinde tam bir güneş tutulması var 5. evinizde. Aşk hayatı ile ilgili önemli gelişmeler olacak 2026-2027 yıllar arasında. Birçok Koç burcu, daha önce de söyledim, Jüpiter burada evlenebilir ya da hayatına yeni bir aşk girebilir, hayatına yeni bir hobi girebilir. Ek kazanç elde etmekle ilgili yine de böyle güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak parçalı ay tutulması var. 4 derece Balık burcunda. Balık burcu sizin 12. eviniz. Bu sebeple sizin hayatınızda kontrol edemediğiniz sorunlar, bilinçaltı sorunları, gizli düşmanlıklar, arkanızdan dönen oyunlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. 12. ev hastanelerle ilgili süreçleri de getirir maalesef. Baktığımız zaman 4 derece olması, Uranüs'e kare açılar yapıyor olması, komşularınızla ilgili yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğitim süreçleriniz devam ediyorsa bu konularda sorun yaşayabilirsiniz. Ticaret hayatında sorunlar yaşayabilirsiniz. Çünkü 3. evden yapıyor. Bakın Uranüs 5 derecede arkadaşlar. İkizler burcunda. Bakın burada bir sorun var yani. 3. ev aynı zamanda kardeşler, akrabalar, eğer bir sağlık sorunu ortaya çıkarsa akrabalarla ilgili oluşacaktır. Ayın Uranüs'e hem de Güneş'in Uranüs'e bir kare açısı var. Yani 3. evde bir tek kare var arkadaşlar. Yani burada biz ciddi anlamda bir sorun var. Yaklaşan bir tek kare. Hem ayın hem de Güneş'in Uranüs'e yaklaştığını görmekteyim. Bu da aslında Ağustos'tan sonraki 6 aylık süre zarfında akrabalardan özellikle bazılarının sağlık problemleri olabilir. Herkesin hayatında olacak mı? Hayır. Bazıları eğitim hayatında olacak. Bu sorunu bilinçaltınızı negatif etkileyecek. Tutulma çünkü 12. evde. Kimilerinin ticaretle alakalı, kimilerinin eğitim hayatlarında olacak diyebilirim. Ama genel itibariyle aslında yakın çevre, kardeşler, komşularla ilgili de sizi negatif etkileyen olaylar olabilir. Parçalı bir tutulma sizi hani köklü anlamda bir değişikliğe uğratmayabilir. Ama negatif etkileyecektir tabii ki. Toparlarsak arkadaşlar en büyük etkiler özellikle tutulmalar 5. evinizde, Jüpiter 5. evinizde, Kuzey Ay düğümü 11. evinizden ilerliyor. Güzel gelişmeler burada. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler var. Ek kazanç elde edebilirsiniz. Yeni bir sosyal çevreye dahil olabilirsiniz. Büyük umutlarınızla ilgili yeni gelişmeler, yeni başlangıçlar var. Bu süreçleri değerlendirmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Özellikle Jüpiter'in yaz aylarında burada Jüpiter Neptün trinesi olacağı için ek kazanç elde etmekle alakalı özellikle şimdiden aslında bazı başlangıçları yaparsanız
meyvelerini yaz aylarında alırsınız. Eğer hiçbir şey yapmazsanız çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler, aşk hayatınızla ilgili ya da keyif aldığınız konularla ilgili yaz aylarında güzel gelişmeler yaşarsınız ve bu açının bütün potansiyelini maalesef yaşayamazsınız. Bazı olasılıkları kendi kendinize kapattığınız için. İnşallah bir şeyler yaparsınız. Özellikle maddi anlamda zorluklar yaşıyorsanız özellikle bir şeyler yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü burada destekleniyorsunuz. Özellikle hobilerinizle ilgili arkadaşlar. Ek kazanç elde etmekle ilgili çok şanslısınız. Yani sadece aşk geliyor demeyin. Çocuğum üniversiteyi kazanacak demeyin. Özellikle maddi anlamda bir şeyler bekliyorsanız şimdiden bir şeyleri yapmaya çalışın. Bir şeyleri öğrenmeyi deneyin. 2026 burç yorumlarımız bu şekildeydi. Like atıp destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgili boğalar, 2026 yılında sizleri neler bekliyor? Özellikle Jüpiter burada dördüncü evinize giriş yapacak 2026 yılında. Yani evinize, yuvanıza bolluk, bereket gelecek. Ailenizin belki de en mutlu olduğunuz zamanları yaşayabilirsiniz. Bunun haricinde Kuzey Ay düğümünde 10. evinize ilerleyeceği için çalışan boğalar için çok güzel. Meslek hayatlarında, toplumsal statülerinde çok güzel gelişmeler olacak. Çalışmasanız bile, ev hanımı bile olsanız, başkalarının gözündeki sizle alakalı böyle değişik, farklı bir durum olacak. Yani siz, başka insanlar size daha farklı bir gözle bakmaya başlayacak ve bu bakış kesinlikle sizin hoşunuza gidecek. Hoşunuza gidecektir diyebilirim. Detaylara girdiğimiz zaman özellikle Neptün 12. evinize giriş yaptığı için 12. ev gizli düşmanlıklarla alakalıdır. 14 yıl boyunca sizin hayatınızda olacak. Yani aslında şu aralar e, sizin hayatınızda ileride belki de sizin ayağınızı kaydırmak isteyen, şu andaki mevcut giden aile durumunuzu etkileyebilecek, arkanızdan kuyunuzu kazabilecek insanlar hayatınıza girmiş olabilir. Sen o insanı dost olarak görüyor olabilirsin. Fakat o kendini çok fazla belli etmeyen bir kişi olacaktır. Aynı zamanda 12. ev gizli düşmanlıklar, işte perde arkasından oynanan oyunlar, bilinçaltı sorunlarıyla alakalıdır. Neptün buraya girdiği zaman sen farkına varmadan yani ya da böyle çok böyle anlamlandıramadığın bilinçaltı sorunları sebebiyle kendini negatif hissedebilirsin. Depresyona yatkın olabilirsiniz önümüzdeki 14 yıllık süre zarfında. Yine sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Önümüzdeki 14 yıllık süre zarfında anlamlandıramadığınız sağlık problemleri veya kendini çok fazla göstermeyen sağlık problemleri oluşabilir. Gelecek planlarıyla ilgili aşırı hayalperest olacağınız bir süreç var. Yakın zamanda özellikle hayatınıza giren insanlara karşı temkinli olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bunun haricinde 14 Şubat tarihinde de Satürn Koç burcuna giriş yapacak. Önümüzdeki 2,5 yıllık süre zarfında sağlıkla ilgili konular, gizli düşmanlıklarla ilgili çok fazla sorumluluk alacağınız, çok fazla angarya olarak görmüş olduğunuz işlerle yüzleşeceksiniz ve bu sorunlar bilinçaltı sorunları ve hastalıklarla ilgili de olabilir. Her ikisinin de 12. eve girmesi sizi negatif anlamda etkileyebilir arkadaşlar. Bunun haricinde baktığım zaman tabii herkesin bu şekilde olmayacak ama belki de hayatınızın kontrolünü kaybettiğiniz için olabilir ya da birilerinin sorunları varsa o sorunları çözmek için sorumlu kalacaksın sevgili boğa diyebilirim yani. Çok da aşırı negatif konuşmamak gerekiyor. Belki de başkalarının problemleri var. Sen onlarla uğraşmak zorunda kalacaksın önümüzdeki 2,5 yıllık süre zarfında. Bunun haricinde 26 Nisan tarihinde Uranüs İkizler Burcu'na giriş yapacak. Yani para hanene önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında gelirlerinle alakalı özellikle ani sürprizler olacak. Para konularında maddi olarak yani aylık kazancınla alakalı sürpriz gelişmeler olabilir. Evinize giren parayla ilgili çok ani gelişmeler olacaktır diyebilirim. Bunun haricinde baktığım zaman teknolojiden, sıra dışı şeylerden, sürpriz şeylerden para kazanma potansiyelinde oldukça yüksek olacaktır. 30 Haziran tarihine geldiğimiz zaman burada Jüpiter Aslan Burcu'na giriş yapacak. Şimdi Jüpiter 4. ev ve girdiği zaman yani benim özellikle en mutlu olduğum, maddi anlamda en güçlü hissettiğim zamanlar Jüpiter'in 4. evime girdiği zamanlardı. Ev satın alabilirsin, araba satın alabilirsin,
Ailendeki mülkler artabilir. Gelirleriniz çok yüksek bir düzeye ulaşabilir. Aynı zamanda Jüpiter Neptün trinesi de var. Ailenle ilgili yaşadığın evle alakalı önemli gelişmeler olabilir ve bu gelişmeler olumlu olacaktır. Özellikle yaz aylarında. Ya da aile figürleriyle alakalı güzel gelişmeler yaşayacaksın diyebiliriz. En şanslı olduğun dönemler olacak ailenle alakalı, yani eşin, çocuğun, sen hep beraber ya da bekarsan baban, annen senin en fazla mutlu olduğun, belki de o mutluluğu fark edemeyebilirsin. Belki de işe girdin. Ailedeki maddi anlamda çok fazla gelir üretmeyen bir kişi belki de para kazanmaya başladı. Ailenin durumu düzeldi. Hani böyle bir durum içerisinde olabilirsiniz. Ev almak, araba satın almakla ilgili konularda da çok şanslı olacaksınız. Jüpiter büyütür. Aile büyüyor, bir rahatlama oluyor. Aile nasıl büyür başka? Aileye yeni bir çocuk gelir. Torun sahibi olabilirsiniz ya da sizin biraz daha gençsinizdir. Çünkü kendi çocuğunuz olabilir. Ama kesinlikle ailenize bolluk ve bereket gelecek arkadaşlar. Bunun haricinde Temmuz ayında geldiğimiz zaman, yani 27 Temmuz tarihine geldiğimiz zaman Kuzey Ay düğümü özellikle Kova burcuna giriş yaptığı için meslek hayatınızda özellikle aşina olmadığınız şeyler olabilir. Daha önce yapmayı düşünmediğiniz bir mesleğe giriş yapabilirsiniz ya da halihazırda çalışıyorsunuz. İş yerinde size daha önce deneyimlemediğiniz bir iş bölümü, bir iş pozisyonu verebilirler. Çalışmıyorsanız, ev hanımıysanız toplumsal statü bakımından başkalarının gözündeki sizle alakalı hoşunuza gidebilecek, mutlu olabileceğiniz yeni bir durum olacak. Yani başkaları artık size daha farklı bir gözle bakmaya başlayacaklar ve insanların bu bakışları sizin hoşunuza gelecektir arkadaşlar. Aşina olmadığınız meslek hedefleri, aşina olmadığınız e, iş fırsatlarını değerlendirirseniz mutlu olacaksınız sevgili boğa burçları. Özellikle Temmuz ayından sonra. Eğer herhangi bir şekilde fırsat gelirse kesinlikle bu fırsatları değerlendirmenizi tavsiye ediyorum sevgili boğalar. Aynı zamanda 10. ev anne olacağı için anne ile alakalı konularda da daha şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Bunun haricinde tutulmalara geçtiğimiz zaman 28 derece Kova burcunda bir tutulma var. Bu da meslek hayatınızı ve toplumsal statünüzü etkileyebilecek önemli bir olayın önümüzdeki bir yıllık süre zarfında sizi etkileyeceğini görüyorum. Baktığım zaman tabii ki bu 28 derecede Uranüs'e kare insan ilişkileriyle alakalı bir sorun olabilir. Kişisel alanınızda çok fazla görüştüğünüz bir insan ya da kişisel gelişiminizle alakalı ani bir karar verebilirsiniz diyebilirim. Bu tutulma baktığımız zaman halkalı bir güneş tutulması, yani toplumsal statünüzü tümden etkilemese bile belli ölçüde etkileyebilecek, meslek hayatınızı, toplumsal statünüzü belli bir ölçüde etkileyecek bir tutulma olacaktır. İnsan ilişkilerinin de sıra dışı durumlar olabilir. Çünkü Uranüs'e bir kare açısı var diyebilirim. Bunun haricinde baktığım zaman, yani şuradaki olumsuz açı var. Bu tutulma nasıl olumlu etkiler? Yani şurada e, şöyle olur. Senin avantajına olan bir şey başkasının negatif etkilediği için insanlarla aran bozulabilir. Ama senin meslek hayatınla ilgili kesinlikle olumlu süreçler yaşayacağını söyleyebilirim. Bunun haricinde baktığım zaman burada tam bir ay tutulması var 3 Mart 2026 tarihinde. Bu tutulma senin 5. evinde olacak. Yani keyif aldığın konular, hobilerinle alakalı, çocuklarınla alakalı meselelerde önemli olaylar yaşayabilirsin. Tutulmanın yöneticisi Merkür 11. evinde. Yani burada hobilerin, ek kazançların, çocuklarınla alakalı meseleler, aşk hayatınla ilgili meseleler, burada büyük umutlarınla ilgili konularda bir ya da kurumsal bir şirketle alakalı bir konuda fikirlerin tam böyle hedeflerinle uyuşmadığını fark edebilirsin. Yani ne demek istiyorum? Çocuklarınla ilgili bir mesele var ama o senin hedeflerin, amaçlarınla uyuşmamış olabilir. Aşk hayatınla ilgili bir mesele, ek kazançlarınla ilgili bir mesele senin hedeflerinle uyuşmamış olabilir. Çünkü bu tutulma biraz toksik, çünkü Güney Ay düğümü tarafında oluyor. Bunun haricinde baktığım zaman bu tutulmanın özellikle Jüpiter'e olumlu bir açısı var.
Bu da aslında yakın çevre, akrabalarla ilgili ya da düşüncelerinle alakalı konularda her ne kadar şanssız hissetsen de geçmişten gelen sorumlu şeyleri senin karşına çıkarsa da özellikle yakın çevre, akrabalarla ilgili ya da ticaret, eğitimle alakalı konularda seni şanslı etkileyecektir. Çünkü bu tutulma özellikle Jüpiter'e olumlu bir açısı var. Bunun haricinde 12 Ağustos 2026 tarihinde 20 derece Aslan Burcu'nda bir tutulma var. Jüpiter burada, tutulma burada. Özellikle geçmişten gelen toksik bir tutulma olabilir ama ailenle alakalı çok önemli bir gelişme olacaktır burada. Ya da yaşadığın ev, apartman, daireyle alakalı konularda, ev almak, araba satın almakla ilgili konularda çok önemli bir gelişme olacaktır. Aileni köklü bir değişikliğe sürükleyebilir bu tutulma. Çünkü bu tutulmanın özellikle tam bir tutulma olduğunu görüyorum. Bu yüzden seni çok önemli etkileyebilir. Buradaki 20 derece civarı eğer bir gezegenin varsa daha fazla etkileyeceğini seni söyleyebilirim. Son olarak baktığım zaman 28 Ağustos 2026 tarihinde 4 derece Balık burcunda bir tutulma var. Bu tutulma 11. evinde etkiliyor seni. Yani sosyal çevre, sosyal arkadaşlarla ilgili, kurumsal şirketlerle ilgili etkilenen insanlar olacak. Arkadaşları olarak yani sen çalışmıyorsan arkadaşlar ya da sosyal olarak tanıdığın insanlarla ilgili bir netice yaşayacaksın. Eğer çalışıyorsan kurumsal şirkette çalıştığın arkadaşların olabilir ya da kurumsal şirketlerle alakalı bir vergi ya da bir şey var orada. Orayla alakalı bir mesele olabilir diyebilirim. Genel itibariyle sosyal çevrenle alakalı önemli e, değişimler olabilir. Büyük umutların, bahtın, kaderinle alakalı değişim yapacağını, değişim yaratacağını düşündüğün konularla ilgili önemli olaylar olabilir. Bu tutulmanın özellikle Uranüs'e bir kare açısı var. Parayla ilgili konular, maddi olarak elinize geçen parayla ilgili ani gelişmeler olabileceğini söyleyebilirim. Yani değişim yaratacaktır bu maaşınızda, aylık gelirinizde ani bir değişim yaratacaktır diyebilirim. Toparlarsak arkadaşlar bu yıl sizin hayatınızda en çok ailenizi etkileyecek, ailenize bolluk bereket gelecek diyebilirim. Çok şanslı olabilirsiniz ev almak, araba satın almakla ilgili konularda. Aynı zamanda meslek hayatınızda da çok şanslı süreçler sizi bekleyecek. Tutulma etkilerini de anlattım. Like atıp destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgili ikizler 2026 yılında sizi neler bekliyor? Özellikle burada Jüpiter'in 3. evinize girmesiyle birlikte aslında yakın çevrenizle alakalı önemli gelişmeler olabilir. Eğitim hayatınızda, ticaret hayatınızda şanslı bir süreç yaşayabilirsiniz. Kardeşlerinizin hayatında güzel gelişmeler olacaktır. Yakın çevrenizde bir büyüme, bir genişleme olabilir. Bunun haricinde Kuzey Ay düğümü 9. evinize giriş yaptığı için burada aslında kariyerinizle alakalı konularda aşina olmadığınız şeylere yönelebilirsiniz. Üniversitelerle alakalı konular, yurt dışı konuları, yabancı bir ülkeye yerleşmek, işte Almanya'ya gitmek, Amerika'ya gitmek, Kanada'ya gitmekle alakalı daha önce deneyimlemediğiniz şeylere yönelme potansiyeliniz var. Bunun haricinde baktığım zaman 2026 yılında burada 26 Ocak tarihinde Neptün Koç burcuna giriş yapacak. Koç burcu sizin 11. eviniz. Özellikle arkadaşlarınızla ilgili sosyal çevre, sosyal olarak tanıdığınız insanların arasında Neptünyen insanlar çok fazla girebilir. Yani nasıl insanlar? Sanatçı insanlar girebilir önümüzdeki süreçte. Müzikle uğraşan insanlar girebilir arkadaşlarınızın arasında. Bunun haricinde astroloji ile ilgilenen, ilahi konularla ilgilenen insanlar da hayatınıza girebilir. 11. ev aynı zamanda sosyal çevre, arkadaşlarla ilgili meseleler dışında kurumsal şirketlerle ilgilidir. Büyük umutlarınızla alakalıdır. Şimdi buradaki kurumsal şirketler ya da büyük umutlarınızla alakalı meselelerde aşırı hayalperest etkiler hayatınıza girecektir. Yani mesleki anlamda büyük bir şirkette çalışıyorsanız bu şirketteki konumunuzla alakalı idealistçe yaklaşımlar belirleyeceksinizdir. Ya da büyük umutlar, sosyal çevre, burası sosyal medya evidir. Bu eğer sosyal medyada mesela bir iş yapıyorsanız bu konularda da aşırı hayalperest etkiler ya da idealistçe hedefler koyabilirsiniz.
Özellikle natal haritanız destekleniyorsa inanılmaz, yani bahtınızı, kaderinizi değiştirebilecek hedefler, hedeflere ulaşabilirsiniz. Hatta Neptün buradan geçerken eğer natal haritanıza olumlu açılar yapıyorsa hedeflerinizin çok daha üstüne çıkacağınızı söyleyebilirim. Bahtınızı, kaderinizi değiştirme potansiyeli oldukça fazla olacaktır. Bunun haricinde 14 Şubat tarihinde Satürn Koç burcuna giriş yapacak. Satürn sorumluluk demektir. 11. ev konularında, yani kurumsal bir şirkette sorumluluklarınız artabilir. Arkadaşlarınızla ilgili meselelerde sorumluluklarınız artabilir. Bazıları işte çok fazla hani büyük sitelerde oturuyorlar. İşte sosyal olarak tanıdığı insanlar var orada. Bazen akrabalarla iç içe yaşıyorlar. O insanların sorumlulukları yani o insanın hayatına girebilir. Ya da kurumsal bir şirkette çok büyük sorumlulukları artabilir. Büyük umutlarıyla alakalı aslında önce Ocak ayında bir hayalinin peşinden giderken bu işi başardıktan sonra onun sorumluluğunu aslında yüklenmeye başlayabilirsiniz. Yani bir hayalin peşinden gidebilir ve başarma potansiyeliniz olduğu için sonrasında sorumluluk gelecek hayatınızda. Arkadaşlar, büyük umutlarla ilgili sorumluluklarınızın arttığını hissedebilirsiniz. Bunun haricinde 26 Nisan tarihine geldiğimiz zaman burada Uranüs birinci evinize giriş yapacak. İnsan ilişkileriyle alakalı sıra dışı gelişmeler olacaktır. Aniden evlenmek, aniden boşanmakla ilgili konular hayatınıza girebilir. Sağlıkla ilgili konularda sıra dışı etkiler, sıra dışı olaylar yaşayabilirsiniz. Kişisel gelişiminizle alakalı da yani bir eğitime başlamak ya da bir girişim yapmak, bir eyleme geçmek, yani bir şirket kurmak olabilir, bir dilekçe vermek, bir başvuru yapmakla ilgili konularda da ani hızlı kararlar, sıra dışı şeyler yapmaya her zamankinden daha fazla yatkın olacaksınız diyebilirim. Teknoloji hayatınıza girebilir önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında. İnsanlar sizin hayatınızda, özellikle kişisel hayatınızda ani gelişmelerin olduğuna şahit olabilir. Yani aniden evlenmek, boşanmak, bir şirket kurmak, yeni bir şeye başlamakla ilgili insanlar sizi böyle tanıyacaklar diyebilirim. Bunun haricinde 30 Haziran tarihine geldiğimiz zaman Jüpiter Aslan Burcu'na giriş yapacak. Yani 3. evinize, yakın çevrenizle alakalı bir genişleme var. Kardeşlerinizin hayatında, akrabalarınızın hayatında hani bir bolluk, bereket olabilir. Yakın çevrenizle alakalı konularda destek görebilirsiniz yakın çevrenizden. Eğitim hayatınızda, ticaret hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Günlük hayatınızda size fayda sağlayacağınızı düşündüğünüz şeylere de ilgi gösterebilirsiniz diyebilirim. Eğitimden yana, ticaretten yana, seyahatten yana, reklam, pazarlama, ticaretten yana da çok şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz. Şehirler arası yolculuklarda çok fazla olabilir bu yıl. Özellikle 2026'dan sonra. Bunun haricinde Kuzey Ay düğümü 9. evinize giriş yapacak. Bu da aslında üniversitelerle alakalı. Yani böyle aşina olmadığınız, uzmanlık isteyen bilgilere yönelebilirsiniz. Temmuz ayından sonra işte ne bileyim astroloji eğitimi aldınız ama Vedik astrolojiye yönelmek gibi ya da yabancı dil öğrenmek, yabancı bir ülkeye gitmekle alakalı konularda şanslı olacaksınız diyebilirim. Hukuksal konularla ilgili belki de eğer sorun yaşıyorsan bu sorunlar çözülecektir. Uzun zamandır devam eden davalarınız varsa bir anda sürpriz bir şekilde belki de çok fazla takip etmiyordun. Bazı davalar vardı. İşte babanın takip ettiği davalar vardı. Bir anda senin hoşuna gidebilecek gelişmeler olabilir. Belki de para kaynaklıdır. Para kaynaklıysa zaten seni etkileyecektir. Parayı aldığın zaman muhtemelen kariyerine yatırım yapacaksın. Yabancı bir ülkeye gitmekle alakalı ya da dış ticaret, yayıncılık, uzmanlık isteyen bilgilere bu parayı belki de kullanacaksın. Bir yerden hukuksal bir dava var. Oradan para geldi ve sen bu parayı kullanabilirsin. Yani burada kariyerin, hayat felsefenle ilgili aşina olmadığın şeylere yönelme potansiyelin oldukça yüksek. Hani bu konular içerisinde benim en çok ilgimi çeken mesela yabancı bir ülkeye gitmek ya da uzmanlık isteyen yeni bir bilgiye başlamakla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Kariyerinizde aşina olmadığınız, hayat felsefenizde aşina olmadığınız güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bunun haricinde baktığım zaman
Tutulmalara geçiyorum. Tutulma özellikle sizin 9. evinizde, yani hayat felsefenizde, kariyerinizde önemli gelişmeler olabilir. Hukuksal konularla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Yabancı bir ülkeye gitmekle alakalı konularda da önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu tutulma halkalı bir güneş tutulması, yani sizin hayatınızı aslında belli bir ölçüde etkileyecektir. Uranüs'e kare, bu da aslında 12. ev konularında, yani gizli düşmanlıklarla ilgili. İlla bu insan sana gizli düşman olmayabilir. Senin akrabandır. Arada bir problem vardır. Senin yükselişini engelliyordur bu problem. Bu problemi çözmek için belki de dava açtın. Ya da kariyerinle alakalı bir sorun yaşıyordun. O sorunu çözmek senin için elzem bir şeydi. Yani o sorunu çözdüğü zaman kariyerinle alakalı önemli bir durum gerçekleşecekti. İşte bu konuyla alakalı ani gelişmeler olacaktır senin hayatında. Kariyerinle alakalı, yani üniversite eğitimlerinde ne aldıysan artık o kariyerin, hayat felsefenle ilgili noktada ani gelişmeler olacaktır diyebilirim. Yine eşinin akrabaları, uzak çevren, uzaktan tanıdığın insanlarla ilgili de ani gelişmeler olabilir. Bunun haricinde bir ay tutulması var. 3 Mart 2026 tarihinde. Bu da 12 derece Başak Burcu'nda olacak. Akrabaların değil de bu tabii anne babanla ilgili, tabii çekirdek ailenle ilgili, yaşadığın ev, apartman, daire ile ilgili kadersel olaylar yaşayabilirsin. Bu da aileni önemli ölçüde etkileyebilir. Yaşadığın evle alakalı bir sorun var mı? Ya da babanın bir sağlık problemi var mı? Satın almış olduğun bir araba, krediyle araba almışsındır, ev almışsındır. Hani bu konularla ilgili önemli olaylar yaşayabilirsin. Hani belki de yaşamadın. Araba almayı düşünüyorsun sadece krediyle. Hani bu tarz olaylar, yani yaşamaya çok yatkın olacaksın. Özellikle 3 Mart'tan sonraki süreçte hayatını köklü şekilde etkileyecek. Ama baktığım zaman bunun haricinde parasal konularda da güzel bir gelişme var. Çünkü bu tutulmanın Jüpiter'e olumlu bir açısı var. Güney ay düğümü tarafında olduğu için biraz toksik çalışsa da Jüpiter'den olumlu bir destek aldığı için parasal kaynaklarınızla ilgili, gelirlerinizle ilgili noktada aslında güzel gelişmeler sizi bekliyor. Belki de gelirleriniz arttı, krediyle araba alıyorsunuz gibi çalışabilir. Ya da anne babanızla ilgili bir gelişme var. Anne babanızın hayatına, miraslarla ilgili ve babanızla veya işte anneniz sizi destekliyor. İşte bu maddi gelir sağlayacak gayrimenkulü işte sana veriyorum gibi bir durumla gerçekleşebilir arkadaşlar. Belki de uzun zamandır çözülemeyen bir miras konusu çözüldü. Çünkü Güney Ay düğümü tarafında bu. Yani toksik geçmişten gelen bir konu bu. Anne babanızla alakalı. Yaşadığınız ev, apartman, daire ile alakalı bir konu. Ama bu konu parayla ilgili konuda sizi olumlu etkileyecek arkadaşlar. Bunun haricinde baktığım zaman 12 Ağustos 2026 tarihinde 20 derece Aslan Burcu'nda bir tutulma var. Yakın çevrenizle alakalı önemli olaylar. Akraba, mesela kuzeninizin hayatında, kardeşinizin hayatında, komşularınızın hayatında önemli gelişmeler olabilir. Üçüncü ev aynı zamanda bizim düşüncelerimizdir, fikirlerimizdir, eğitim hayatımızdır. Almış olduğumuz eğitimler, kurslarla ilgilidir. Hani bu konularla ilgili önemli olaylar gerçekleşebilir. Kardeşler, akrabaları unutmayın bakın. Yani yakın çevrende kuzeninin hayatında ya da amcanın hayatında önemli gelişmeler olursa şaşırmaman gerekiyor. Önümüzdeki süreçte, yani 2026 Ağustos'tan sonraki süreçte, bir yıllık süre zarfında hani bir haberler alırsan senin için sürpriz olmamalı. Bunun haricinde baktığım zaman burada bir tutulma daha var. 28 Ağustos'ta 4 derece Balık burcundaki bu tutulma meslek hayatında oluyor. Meslek hayatında önemli olaylar, iş yerinde önemli olaylar olabilir. Toplumsal statünle alakalı konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsin. Bu tutulmanın özellikle Uranüs'e kare açısı var ve senin birinci evinde insan ilişkileriyle alakalı seni negatif anlamda etkileyebilir. Bunun haricinde kişisel gelişiminle alakalı ani kararlar verebilirsin. Yani yeni bir iş girişimi yapmak, yeni bir ilişkiye başlamak ya da hali hazırda devam eden bir ilişkiyle alakalı ani kararlar vermeye yatkın olacaksın.
İşte birine aniden dava da açabilirsin Uranüs buradan geçerken. Çünkü insan ilişkilerini etkiliyor ya. İnsan ilişkilerini nasıl etkiler? Yani burada ya biriyle tartışacaksın, ayrılacaksın, sevginde ayrılmak, yapmış olduğun bir girişimi bırakmak ya da birine dava açmak ya da iş yerindeki bir insanla sorun yaşamakla ilgili çalışabilir. Çünkü bu Uranüs'e bakın 4 derece, 5 derece ikizler, yani yaklaşan tek kare var burada. İnsan ilişkileriyle alakalı bir sorun olabilir sevgili ikizler burcu. Toparlarsak önümüzdeki süreçte özellikle yakın çevrenle alakalı yine eğitim hayatında, ticaret hayatında önemli gelişmeler olacaktır. Yine burada Kuzey Ay düğümü 9. evinden geçtiği için uzmanlık isteyen bilgiler, hukuksal konularla ilgili ya da yabancı bir ülkeye gitmek, dış ticaret yapmak, kariyerinle ilgili ya da hayat felsefenle ilgili ya da hukuksal konularla ilgili aşina olmadığın güzel sonuçlar yaşayacaksın. Sevgili ikizler burçları. 2026 yılı burç yorumlarımız bu şekildeydi. Like atıp destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. 2026 yılında sizleri neler bekliyor yükselen yengeçler? Önceki Jüpiter Aslan Burcu'na giriş yapacak bu yıl. Demek ki para kaynakları noktasında çok şanslı olacaksınız. Kuzey Ay düğüm özellikle 1,5 yıl boyunca da 8. evinizde seyahat edeceği için miraslarla ilgili konularda, eşinizin parasıyla alakalı konularda da aşina olmadığınız gelişmeler olabilir. Yani bir yerden miras kalabilir, tazminat alabilirsiniz, toplu paralar gelebilir sizin hayatınıza diyebilirim. Detaylara girdiğimiz zaman özellikle 26 Ocak tarihinde Neptün Koç burcuna giriş yapacak. Neptün hayaller demektir. İdealistçe yaklaşımlar, meslek hayatınızla alakalı çok hayalperest etkiler olacaktır. Yine yani iş yerinde toplumsal statünüzle alakalı çok güzel gelişmeler, hayal ettiğiniz hedeflere ulaşma potansiyeliniz oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yine bunun haricinde işte ne bileyim sanat, müzik, astroloji, spiritüel konular, ilahi konularla ilgili de hedefler belirleme potansiyeliniz var ya da mesleki hedeflerinize bunlar çok fazla girebilir diyebilirim. Eğer negatif anlamda etkilenirseniz meslek hayatınızla ilgili e, böyle bir arada kalmışlık olabilir. Yani bir yön kaybı, ne yapacağınızı bilememe, meslek hayatınızda neyi seçeceğinizi belirleyemeyebilirsiniz önümüzdeki 14 yıllık süre zarfında. Umarım olumlu etkilenirsiniz. Eğer olumlu etkilenirseniz meslek hayatınızla ilgili koymuş olduğunuz hedeflerin çok ama çok üstünde bir duruma geleceksiniz diyebilirim. Bunun haricinde 14 Şubat tarihinde Satürn de buraya giriş yapıyor. Yani ilk önce hayallerinizle alakalı bir şeyler yapacaksınız meslek hayatınızda. Sonra da bu hayallerin sonuçlarını almaya başlayacaksınız. Demek ki çünkü burada bir sorumluluk alma dönemi başlıyor. İş yerinde sorumluluklarınız artabilir. Patronlarınız ya da yöneticileriniz size çok fazla sorumluluk yükleyebilirler. Ya da çalışmıyorsunuz bile toplumsal statünüzle alakalı çok fazla üzerinize yük binebilir önümüzdeki 2,5 yıllık süre zarfında. Bunun haricinde 26 Nisan tarihinde Uranüs 12. evinize giriş yapıyor. 12. ev bilinçaltı ile alakalıdır. Gizli olan konularla ilgili sıra dışı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yani gizli olan bilgileri araştırabilirsiniz. İnsanlardan uzaklaşıp inzivaya kapanıp böyle sıra dışı şeyleri öğrenmeye çalışabilirsiniz. Yine tatiller ya da yurt dışı konularıyla alakalı sıra dışı şeyleri öğrenmek isteyebilirsiniz. 12. bilinçaltı dışında gizli hastalıklar, gizli şeyler, gizli çalışmalarla ilgili olduğunu söylemiştim zaten. Gizli hastalıklarla ilgili mesela. Gizli hastalıklar aniden sana gelecektir. İşte özellikle sağlığına dikkat etmen gerekiyor önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında. Hani sen dikkat etsen bile belki de başkalarının hayatında aniden bir gelişme olabilir ve bir anda hani sabahın bir köründe telefonlar çok fazla çalabilir bazılarının hayatında. Bunun haricinde gizli düşmanlıklarla ilgili ani etkiler yaşayabilirsin. Ve bu etkiler Uranüs etkili olacak. Yani teknoloji ile alakalı. Kripto paralarla ilgileniyor olabilirsin. Ne bileyim telefonunda uygulama, ne bileyim banka uygulamaları falan yapıyor olabilirsin.
İşte ne bileyim birilerine mail atıyor olabilirsin. Çok fazla mail ile uğraşan insanlar var. Ben de maili çok fazla kullanan biriyim. Mesela buna dikkat etmen gerekiyor senin. Teknolojiye dikkat etmen, maillere dikkat etmen gerekiyor. Bunun haricinde sıra dışı şeylerle alakalı gizli düşmanlıklar görmeye yatkın olacaksın. Gizli düşmanların sana sıra dışı bir şekilde yaklaşacak diyebilirim. Gizli hastalıklar da öyle aniden gelecek. Senin beklemediğin yerden gelebilir bu durumlar diyebilirim. Umarım tabii ki sizi negatif anlamda etkilemez. Ha burada gelecek planlarıyla alakalı yani hayatınızı değiştirebileceğinizi düşündüğünüz şeylerle alakalı da sıra dışı şeyler öğrenmeye yatkın olacaksınız arkadaşlar. Sıra dışı şeyler yani ya da teknolojiyi öğrenebilirsiniz. Yazılımla alakalı şeyler ne bileyim web tasarım olabilir. Yapay zeka ile alakalı bilinçaltınızda hani öğrenmeyi düşünüyorsunuz ama arka planda çok fazla insanlara göstermeden bir şeyleri geliştirmeye çalışabilirsiniz. Önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında. Gizli çalışmalarınız çok fazla olacaktır muhtemelen. Bunun haricinde baktığım zaman Jüpiter'de ikinci evinize giriş yapıyor. Gelirleriniz yükselecektir, maaşınız artacaktır. Çalışmıyorsanız bile, ev hanımı bile olsanız, bu durumda sizin eşinizin kazançları ya da anne babanız, siz çalışmıyorsunuz, anne babanız çalışıyordur. Onların maaşları yükselecektir. Bir şekilde sizin gelirleriniz yükselecek. Gelirleriniz yükselecek. Yani senin maaşın, senin aylık paran yükseliyor. Maddi varlıkların değer kazanmaya başlıyor diyebilirim. Daha güçlü olacaksın bu hayatta. En kötüsü diyorum bak. Maddi anlamda yani bir işe girersin. En kötüsü o da. Ee, yani diyebilirim. Bunun haricinde baktığım zaman Kuzey Ay düğümüne 8. evine giriş yaptığı için aslında miraslarla ilgili çok şanslı olacaksın. İşte nafaka paraları olabilir, sigorta paraları olabilir, tazminat davalarından gelebilecek toplu paralar olabilir. Kamulaştırma davalarından ne bileyim babaannenden falan bir yerlerden miraslar kalabilir. Krizler, travmalar, borçlarla ilgili meselelerde aşina olmadığın güzel gelişmeler olacaktır. Yani bir borcun varsa ödeyeceksin. Bir yerde taşınmazlarla alakalı yani miraslarla ilgili bir süreç yaşıyorsan o süreçler tamamlanacaktır muhtemelen ve sen mutlu olacaksın. Çünkü Kuzey Ay düğümü var burada. Aşina olmadığın güzel gelişmeler yaşayacaksın. Ve bu konular aslında hep parayla ilgili olacaktır. Hatta kriz bir travma olursa da aslında bu konular seni rahatlatacaktır diyebilirim. Bunun haricinde baktığım zaman bir tutulmalara geçelim. Şimdi 28 derece Kova burcunda bir tutulma var. Halkalı bir güneş tutulması, miraslar, krizler, ameliyatlarla ilgili meselelerde önemli süreçler yaşayabilirsin önümüzdeki bir yıllık süre zarfında. Çünkü 8. kriz evidir. Ameliyatlarla ilgilidir. Burada bir tutulma var. Yani miraslarla ilgili yaşamazsanız bu konularla ilgili yaşayabilirsiniz. Uranüs'e kare açı yapıyor. Sosyal çevrenizde ani değişimler, büyük umutlarınızla ilgili ani değişimler gerçekleşebilir. E, yani sosyal olarak tanıdığınız insanların hayatında olabilir. Kurumsal şirketlerle ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz diyebilirim. Ama asıl etki para evinde, kriz evinde, travma evinde ya da miraslar evinde olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Herkes farklı bir etki yaşayacak. Önemli bir tutulma. Her ne kadar halkalı bir de güneş tutulması olsa da bizim hayatımızı bence önemli ölçüde etkileyebilir. Bunun haricinde yani miraslarla ilgili olabilir, ameliyatlarla ilgili olabilir ama önemli olacağını düşünüyorum ben. Bunun haricinde baktığım zaman 12 derece Başak Burcu'nda bir tutulma var. Bu tutulma bizim 3. evimizde gerçekleşiyor. Yani yakın çevremiz, akrabalarımızla ilgili konular ya da komşularımızla ilgili bir önemli bir olay olacaktır. Baktığımız zaman Jüpiter'e olumlu bir açı var. Bu da aslında mesela akrabalarımız ya da kardeşlerimizle ilgili eğer sorunlu bir giden bir şey varsa bu sorunlar çözülecektir. Çünkü Jüpiter burada 1. evden bize olumlu bir açı yapıyor yakın çevreye doğru. Bu da aslında insan ilişkileri bakımından güzel gelişmeler yaşayabiliriz. Kişisel gelişimle alakalı güzel gelişmeler olabilir. Girişimler, eyleme geçmek, yani bir şeyi başlatmak ya da bir şeye başvurmakla alakalı konularda
Güzel gelişmeler bizi bekliyor. Çünkü birinci evinizde Jüpiter var. Bu tutulma üçüncü evden yaptığı için eğitimle alakalı, ticaretle alakalı, yolculuklarla alakalı konularda şanslı olabiliriz diyebilirim. Güney ay düğümü tarafında olduğu için geçmişten gelen bir şey. Geçmişte yapmayı düşündün ama yapamadın. Şimdi olabilir diyebilirim. Bunun haricinde baktığım zaman 12 Ağustos tarihinde ikinci evinde bir tutulma var. Bu tutulma para kaynaklarımızı etkileyecek, gelirlerimizi etkileyecek çok önemli bir tutulma olabilir. Ve tam bir tutulma. Yani 2026-2027 yılları arasında maddi gelirlerinle alakalı çok önemli bir gelişme olacak arkadaşlar. Çok önemli. Yine senin sağ kolun konumunda, çünkü ikinci ev senin yanında duran insanlar, maddi olarak yani maaşın dışında senin sağ kolun konumundaki insanlarla ilgilidir. Hani çok fazla görüştüğün insanlarla ilgili önemli olaylar yaşayabilirsin. Maddi varlıklarınla ilgili çok önemli olaylar yaşayabilirsin diyebilirim. Bunun haricinde baktığımız zaman burada 4 derece 4 derece balık burcunda bir tutulma var. Bu da parçalı bir ay tutulması. Kariyerimizle alakalı konularda, yurt dışı konularıyla alakalı, hayat felsefesi edindiğimiz konularla ilgili ya da uzmanlık isteyen bilgilerle ilgili önemli kadersel olaylar yaşanabileceğini göstermekte. Bazı yengeçlerin üniversite hayatında, bazı yengeçlerin hukuksal konularla ilgili, bazı yengeçlerin kariyeriyle alakalı konularda önemli olaylar olacaktır. Şiron burada 11. evde. Büyük umutlarımızla ilgili şifalandırma yaşayacak. Sosyal çevreyle alakalı bir şifalanma yaşatacak diyebilirim. Bu tutulmanın Uranüs'e bir e, kare açıları var. Hem Güneş'in hem de Ay'ın bu tek kare açı kalıbı var burada. 12. evde gizli düşmanlıklarla alakalıdır. Beklenmedik gelişmeler, kontrol edemediğimiz sorunlar, kontrol edemediğimiz sağlık problemleri yaşayacağımızı gösteriyor. Ağustos'tan sonraki 6 aylık süre zarfında sağlık problemlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Biz yaşamasak da işte dede, anne baba yaş grubuna göre birileri yaşayabilir. Tabii buradaki gizli düşmanlık ve kontrol edemeyen sorunları, bazıları hukuksal konular, bazıları e, kariyerinde yaşayacaktır arkadaşlar diyebilirim. Çünkü 12. ev kontrol edilemeyen şeyler, gizli şeyler bir anda ortaya çıkacaktır. Ağustos'tan sonraki 6 aylık süre zarfında önemli gelişmeler olabilir kontrol edemediğimiz ve beklenmedik şekilde bizi etkileyecektir. Fakat bu tutulmanın sosyal çevre, sosyal arkadaşlar ve kariyer gelirleri noktasında bizi şifalandıracağını da söyleyebilirim. Çünkü Şiron'a olumlu bir açısı var sevgili arkadaşlar. Toparlarsak bu yıl ne var? Gelirlerimizle alakalı çok güzel gelişmeler var. Maddi varlıklarımız, yatırımlarımızla alakalı çok güzel gelişmeler olabilir. Çünkü tutulma ikinci evimizde. Bu güzel bir gelişme. Bunun haricinde baktığımız zaman tabii Güney Ay düğümü tarafında olduğu için geçmişten gelen bir mevzu. Uzun zamandır beklediğin bir şey varsa bu sonuçlanacaktır. Kuzey Ay düğümü de 8. evde miraslarla ilgili çok önemli olaylar, toplu paralar, miraslar kalabilir sana. Yani bir miras meselesi varsa bu sonuçlanacaktır muhtemelen. Bir borcun varsa, önemli bir borç yüklenmişsen bu borçla alakalı önemli bir gelişme olabilir. Kuzey Ay düğümü buradan ilerlerken ameliyatlar, krizlerle ilgili önemli olaylar olabilir ama Kuzey Ay düğümünün burada olması aslında her ne kadar aşina olmasak da bu konunun senin lehine sonuçlanacağını söyleyebilirim. Bu bakımdan iyi olacaktır sevgili yengeç burçları. Evet, toparlarsak aslında birçok şey söyledim. Gezegen transitleri dışında. Para arkadaşlar. Bu yıl bizi en çok para etkileyecek. Özellikle yaz aylarında bakın. Jüpiter Neptün trinesi var. Bu da özellikle yaz aylarında bizi maddi anlamda çok güzel gelişmelerin beklediğini gösteriyor. Bakın Jüpiter Neptün trinesi gerçekleşecek yaz aylarında. Yaz aylarında maddi olarak, varlık olarak çok güzel gelişmeler bizi bekliyor. Like atıp destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgili aslanlar, 2026 yılında sizin hayatınızda neler olacak? Jüpiter birinci evinize giriş yaptığı için Jüpiter bolluk bereket gezegeni. Demek ki senin hayatına bolluk bereket geliyor. Bilgi geliyor. Önemli şeyler olacak senin hayatında. Özellikle ilişki aksında.
Bunun haricinde Kuzey Ay düğümü de 7. evine giriş yaptığı için evlilikler, ortaklıklar, önemli iş anlaşmaları, kontratlarla alakalı önemli ve aşina olmadığın yeni gelişmeler olacaktır senin hayatında. Şimdi detaylara girdiğimiz zaman Neptün Koç burcuna giriş yapacak. Koç burcu sizin 9. eviniz. Yani hayat felsefeniz, kariyerinizle alakalı konular, üniversitelerle alakalı konularda önümüzdeki 14 yıllık süre zarfında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hukuksal konularla ilgili ya da yabancı bir ülkeye gitmek, dış ticaretle alakalı meselelerde önemli gelişmeler kesinlikle yaşayacaksınız diyebilirim. Yani siz yaşamazsanız çocuğunuz üniversiteyi kazanacaktır ya da torununuzla alakalı gelişmeler olabilir. Çünkü üniversitelerle alakalı bir gelişme olabilir sizin hayatınızda ve bu konu idealistçe bir etkiyle sizin hayatınızda olacak. Diyebilirim. Kariyerinizde idealistçe bir yaklaşım içerisinde olacaksınız. Yine yabancı bir ülkeye gitmek ya da oralara yerleşmekle alakalı konularda da aslında idealistçe yaklaşımlar altında olacaksınız. Mesela burada devlet memuru aslanları ya da herhangi bir konuda, herhangi bir kurumda çalışan insanlar mesela hayat felsefesi ve kariyer noktasında nasıl idealistçe yaklaşımlar belirler? Nasıl hayalperest etkiler içerisine girer? Ya ben şu işi bırakayım, devlet memurluğunda ayrılayım, dış ticarete başlayayım, önemli bir iş kurayım. Yani hayat felsefesini değiştirebilir, kariyerini. Aşırı idealistçe bir hedef koyabilir arkadaşlar diyebilirim. Üniversitelerle alakalı ya da uzmanlık isteyen astroloji gibi konularla ilgili de idealistçe yaklaşımlar belirleyebilirsiniz. Yani burada hayat felsefenizde bir idealistlik olacaktır. Her şeyin üstünde göreceğiniz bir konuya doğru yönelme potansiyeliniz oldukça yüksek olacak. Bunun haricinde 14 Şubat tarihinde Satürn de buraya giriş yapıyor. Önümüzdeki 2,5 yıllık süre zarfında e, kariyerinizle alakalı sorumluluklarınız artabilir. Yani siz üniversitelerle alakalı sorumluluklar artma potansiyeli olan birçok aslan burcu olacak. Bazı aslanların hayatında hukuksal konularla ilgili sorumlulukları artabilir diyebilirim. Bunun haricinde tabii ki burada dış ticaretle ilgilenmek istiyorsanız bu konularla ilgili de ya da yabancı bir ülkeye gitmekle alakalı eğer herhangi bir hedefiniz varsa bu konularda ilgili de aslında çok fazla sorumluluk aldığınız bir süreçten geçeceğinizi söyleyebilirim. Yani aslında eğer yabancı bir ülkeye giderseniz sorumluluklar çok fazla üstünüze binecektir. Biraz kendinizi dar bir alana sıkışmış gibi hissedebilirsiniz sevgili aslanlar. Bunun haricinde tabii hukuksal konular ya da üniversitelerle alakalı uzmanlık isteyen bir bilgide de sizi zorlayabilir bu Satürn. Yani kariyerinizi ve hayat bakış açınızı biraz zorlayabilir. 2,5 yıllık süre zarfında. Bunun haricinde 26 Nisan tarihinde Uranüs İkizler Burcu'na giriş yapacak. Ani gelişmeler sosyal çevrenizde olacak. Arkadaş çevreniz bir anda değişebilir. Büyük umutlarınız değişebilir. Kurumsal şirketlerle alakalı özellikle büyük şirketlerde çalışan aslan burçları için ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu da sizin büyük umutlarınızı, bahtınızı, kaderinizi aniden değiştirebilecek olayları sizin hayatınıza getirebileceğini söyleyebilirim. Önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında. Bunun haricinde baktığım zaman 30 Haziran tarihinde Jüpiter Aslan Burcu'na giriş yapıyor. Bu çok güzel bir gelişme. Bolluk bereket size geliyor. İnsan ilişkileriyle alakalı önemli gelişmeler yaşayacaksınız siz. Evlenebilirsiniz, iş kurabilirsiniz. Yeni bir sevgili hayatınıza girebilir bu dönemde. Özellikle Haziran ayında burada Venüs de var. Birçok Aslan Burcu evlenebilir burada. Tabii Jüpiter buradan geçerken aynı zamanda Jüpiter Neptün trinesi de yaşayacaksınız. Yani özellikle insan ilişkileriyle alakalı çok şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Kişisel gelişiminizle alakalı çok güzel şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Yani bir ilişkiye başlamak ama 9. evden yapıyor. Yurt dışı tabanlı ya da uluslararası bir iş yapacaksınız siz belki de diyebilirim. Eğer bir hukuksal bir davanız falan varsa sizin lehinize sonuçlanabilir bu dava. Yurt dışı ile alakalı ya da üniversitelerle alakalı bir meseleniz varsa yine hayallerinizin paralelinde sonuçlanacaktır bu. Çok güzel gelişmeler bekliyor. Bir iş girişimi yaparsanız, bir girişim, bir eyleme geçmek, yani bir dilekçe vermek, bir başvuru yaparsanız kesinlikle çok şanslı olacağınızı, özellikle yaz aylarında çok şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Bunun haricinde
Temmuz ayında bakın Kuzey Ay düğümü buraya geçiyor. Yani evlilikler, ortaklıklar, iş anlaşmalarıyla ilgili ya da eşinizin hayatında aşina olmadığınız çok önemli gelişmeler olabilir. Açık düşmanlıklarla ilgili aşina olmadığınız önemli gelişmeler olabilir arkadaşlar ve bu önemli olaylar sizin lehinize olacaktır Kuzey Ay düğümü çünkü güzel, iyicil etkiler verir. Bunu biraz yapmak zor gelse de insana aslında sizin için iyi olacaktır bu diyebilirim. Bunun haricinde tutulmalara geçtiğimiz zaman 28 derece Kova burcunda bir tutulma var. Halkalı bir güneş tutulması yani 7. evde hayatınızı kısmi anlamda değiştirebilecek bir tutulma olacak. Evli olduğunuz insanla ilgili ya da ortaklıklar, iş anlaşmaları, çalışıyorsan bir yerde karşı masadaki insanla ilgili. Sürekli görüştüğün, muhatap olduğun insanlarla ilgili önemli olaylar yaşayabilirsin diyebilirim. Baktığımız zaman 28 yani bir de açık düşmanınız varsa, davalık olduğunuz bir insan varsa Mars da burada çünkü önemli olaylar yaşayabilirsin. Uranüs'ün bu tutulmaya kare açı yaptığını görmekteyim. Meslek hayatında, iş yerinde özellikle Şubat 2026'dan sonraki bir yıllık süre zarfında iş yerinde bir değişiklik olabilir. Mesleki hedeflerini değiştirebilirsin aniden. Ani bir karar verme eğiliminde olacaksın. Neptün de burada, Satürn de burada. Bazıları özellikle meslek hayatıyla ilgili sürekli yani yapmış oldukları bir iş varsa bir çılgınlık yapabilirler. Yani bir hayalperest bir etkinin peşinden koşacak aslanlar var sevgili aslan burçları. Yani inanılmaz kararlar verebilirler. Mesleki hedefleri, mesleki hayatlarıyla alakalı aniden fikir değişikliği yapabilirler. Bu da aslında kendileriyle alakalı önemli süreçleri hayatlarına sokacak. Bunun haricinde baktığımız zaman 12 derece Başak Burcu'nda bir tutulma var. Güney Ay düğümü tarafında. Yani geçmişten gelen bir mesele bu. Toksik bir konu. Negatif etkileyebilir. Tutulmanın yönesi baktığımız zaman 8. evde. Bu da yani miraslarla ilgili olabilir. Eşinizin kazançlarıyla ilgili olabilir. Bu biraz sizi tabii özellikle negatif etkileyebilir. Ama baktığım zaman Jüpiter olumlu bir açı var. Yani kontrol edemediği sorunlarla ilgili olumlu etkileneceksiniz. Ama en fazla etkilenen olay para eviniz oluyor. Yani kendi gelirleriniz oluyor diyebilirim. Yani maaşınız etkilenecektir buradan. Yatırımlarınız etkilenecektir diyebilirim. Baktığım zaman Jüpiter olumlu açı yaptığı için sizi aşağıya çeken durumlarla ilgili olumlu etkileniyorsunuz. Yani gizli bir hastalık, hastaneler, kapalı alanlar, gizli düşmanlıklarla ilgili bir meseleniz varsa bu durum çözülecektir. Bir borç falan varsa eğer bu borç kapanabilir. Birine dava açtıysanız bu süreç gelirlerinizi de etkiliyorsa özellikle bu süreç muhtemelen Mart ayından sonraki 6 aylık süre zarfında sonuçlanacak. Çünkü Jüpiter'e olumlu bir açısı var. Yani gizli düşmanlıklara olumlu etkiliyor. Gizli hastalıklara olumlu etkiliyor ve bu gizli hastalıklara veya gizli düşmanlıklara olumlu etkilemesi en çok da para evinizi etkileyecek. Bunun haricinde baktığım zaman 20 derece Aslan Burcu'nda bir tutulma var. Birinci evinizde yani insan ilişkileriyle alakalı önemli gelişmeler yaşayacaksınız. Ağustos 2026-2027 yılları arasında birçok Aslan Burcu evlenecektir. Birçok Aslan Burcu şirket kuracaktır. Girişim yapacak. Bir yere dilekçe verecek. Başvuru yapacak. Önemli bir girişim başlatacaklar diyebilirim arkadaşlar. Önemli gelişmeler olacak insan ilişkileriyle alakalı. Çünkü birinci ev insan ilişkileriyle alakalıdır. Kişisel gelişiminizle alakalıdır. Çok önemli gelişmeler olacaktır 2026-2027 yılları arasında. Baktığım zaman Kuzey Ay düğümü de burada yani 7. evinizde aşina olmadığınız durumlar. Genç aslanlar evlenebilir. 7. ev çünkü evlilikler, ortaklıklar, iş anlaşmaları, kontratlar, açık düşmanlıklarla ilgili aşina olmadığınız durumlar gerçekleşiyor burada. Yani güzel olabileceğini düşünüyorum özellikle evliliklerle ilgili. 28 Ağustos 2026 tarihinde ise burada 4 derece balık burcunda bir parçalı bir ay tutulması var. Ortak kazançlar evinizde eşinizin kazançları ile ilgili, miraslarla ilgili konularda önemli olaylar olabilir. Baktığım zaman ayın Uranüs'e bakın yaklaşan bir karesi var. Burada 11. evde bir tek kare açı kalıbı var.
Öncelikle miraslarla ilgili önemli bir olay olurken arkadaşlarınızla ilgili de beklenmedik gelişmeler olabilir. Büyük umutlarınızla ilgili yani senin bahtını, kaderini değiştirebileceğin şeylerle ilgili de ani bir değişiklik olabilir. Kurumsal şirketler, büyük şirketlerle ilgili eğer bir iş yapıyorsan ya da böyle yani büyük şirketlerle ilgili bir konu, mesele varsa hayatında ani olumsuz bir durumda yaşayabilirsin. Ev hanımıysan ne olur? Sosyal olarak tanıdığın insanlarla ilgili beklenmedik haberler alabilirsin. Önümüzdeki süreçte en çok ilişki aksın tetiklenecek. Yani iş anlaşmaları, evlilikler, ortaklıklar, yeni bir girişim yapmak, başvuru yapmakla ilgili konularda etkileniyorsun. Hayatınıza bolluk, bereket ve şans girecek. Özellikle Jüpiter Neptün trinesi yaz aylarında sizi hukuksal konulardan yana şanslı yapacak. Üniversitelerle alakalı konularda ya da yabancı ülkelere gitmekle alakalı konularda şanslı yapacak. Dış ticaret ya da hayat felsefenizle ilgili konularda çok şanslı başlangıçlar yapabilirsiniz yaz aylarında sevgili Aslan burçları. Like atıp destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgili Başaklar, 2026 yılında sizleri neler bekliyor? Özellikle Jüpiter 12. evinizde olduğu için kontrol edemediğiniz problemlerle karşılaşabilirsiniz 2026-2027 yılları arasında. Özellikle hastanelerle ilgili süreçler, beklemediğiniz gelişmeler açıkçası sizin bilinçaltınızı negatif anlamda etkileyebilir. Bunun haricinde de özellikle Kuzey Ay düğümü 6. evden geçeceği için iş hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Özellikle çalışmıyorsanız bu bakımdan sizi güzel etkileyecektir. Bunun haricinde detaylarda ne var? Şu an baktığım zaman özellikle Neptün Koç burcuna giriş yapacağı için ortak miraslar, özellikle eşinizin kazançlarıyla alakalı konularda hayalperest bir düşünce yapısına girebilirsiniz. Yani işte şöyle olursa şöyle bir para gelecek, bu parayla böyle şu işleri yapacağım tarzında düşünce yapısına girebilirsiniz. Aynı zamanda burada Neptün dışında Satürn de giriş yapacak. Yani ortak kazançlar, miraslarla ilgili sorumluluk alabilirsiniz. Ortak kazançlarınızla ilgili. Bu nasıl olabilir? Babanız ilgilenmez, artık siz ilgilenirsiniz. Satürn burada çünkü. Sanki hani bu miraslarla ilgili meseleyi sanki sen hallet gibi bir durum var. Sorumluluk oluyorsunuz çünkü. Ya da burada nafaka, işte boşanan başaklar olabilir burada. Miraslarla ilgili bir durum vardır. Oradaki sorumluluğu üstlenmiş olabilir boşandıysa. Şimdi gelen para, özellikle tazminatlar, alacak verecek durumları, işte ne bileyim borçlarla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Özellikle bir elinize para geçerse bu para küçülme eğiliminde olacak. Çünkü Satürn biraz daraltan bir etkiye sahiptir. 2026, 2027, 2026-2029 yılları arasına kadar özellikle bu bakımdan dikkatli olmanız gerekiyor. Yani sağlam adımlar atmanız sizler için daha iyi olacaktır. Mesela belli bir ölçüye kadar para geldi. En sağlam mesela tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama diyelim ki altın almak, yani ev alamıyorsanız altın almak belki biraz daha, ya da arsa daha küçük. Yani tam böyle ev almaya müsait değil. Çünkü para zaten biraz küçülme eğiliminde. Çünkü sana sanki bir yerden para var ya da miraslarla ilgili bir sorumluluk alıyorsun sadece. Herkese sonuçta miras kalmıyor. Fakat burada ortak kazançlarla ilgili bir sorumluluk alacağınızı gösteriyor. Önümüzdeki 2,5 yıllık süre zarfında. Ha, bu bazılarının hayatında boşanma ile alakalı ya da krediler, borçlarla ilgili yüzleşmeler şeklinde ortaya çıkabilir. Yani sorumluluk alıyorsunuz bu konularla ilgili diyebilirim. Bunun haricinde 26 Nisan tarihinde burada Uranüs İkizler Burcu'na giriş yapacak. Meslek hayatınızda sıra dışı durumlar olabilir. İş yerinde değişiklik olabilir. Önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında meslek hedeflerinizde kesinlikle bir değişim yapma ihtiyacı içerisinde olabilirsiniz. İş yerinde hızlı değişiklikler olabilir. Yani pozisyon değişikliği olabilir. Çok fazla, yani mevkinizi, yaptığınız işi değiştirebilirler. Ya da mesleki hedeflerini değiştirebilirsin. Teknoloji girebilir. Yapay zeka girebilir mesleki hedeflerine. Sıra dışı işler girebilir diyebilirim. Bunun aynı zamanda Uranüs arkadaşlar 10. evde toplumsal statünüzü hızlı bir şekilde değiştirebilir. Yani evlenmek, boşanmak, ani değişimler. Yani insanların gözündeki siz bir anda değişecek. Toplumsal statünüzde ani değişiklikler olabilir.
Uranüs çünkü önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında sizi bu şekilde etkileyecek. Bunun haricinde 30 Haziran tarihinde Jüpiter 12. evinize giriş yapıyor. Özellikle sağlıkla ilgili konular ön plana çıkabilir. Gizli düşmanlıklarla alakalı konular ön plana çıkabilir. Yani birine dava açmak. Yani bu akrabalarla ilgili olabilir ya da ne bileyim günlük yaşantınızda bir problem yaşarsınız. Onlar size dava açar ya da siz onlara dava açmak durumunda kalabilirsiniz. Hani gizli düşmanlıklarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda 12. ev bilinçaltı ve e, gelecek planlarıyla ilgilidir. Gelecek planlarıyla alakalı aslında hazırlık aşamasında olduğunuz, biraz böyle hayatınızın kontrolünü kaybettiğinizi düşündüğünüz, biraz kendi kabuğunuza çekildiğiniz bir süreç altında olabilirsiniz sevgili Başak Burçları. Gizli düşmanlıklara dikkat, sağlıkla ilgili meselelere dikkat sevgili Başak Burcu. Bu yıl hiç mi iyi bir şey yok? Jüpiter Neptün trinesi var. Söylediğim gibi ortak kazançlar, miraslarla ilgili bakın burada 2 tane gezegeniniz var ve burada yaz ayında bir trineniz var sizin. Yani toplu bir para girişi olabilir. Bazıları sadece borç ödeyecek ama bir krizini, bir travmasını burada kapatacaklar. Ameliyatlarla ilgili problem yaşayacak Başak Burçları olabilir. Bu sorun da çözülecektir yaz aylarında diyebilirim. Ama bir para giriş olabilir mi? Bir toplu bir para girişi olabilir mi? Seni rahatlatabilir mi? Evet. Yaz aylarında olacaktır bu. Miraslardan olabilir. Tazminatlardan toplu bir para girişi olabilir. Ama bir borç ödemesi de yapabilirsiniz yaz aylarında sevgili Başak Burçları. Bunun haricinde Kuzey Ay düğümü buradan geçtiği için 6. evinizde yani çalışma hayatınızda bir yenilik olabilir. Çünkü aşina olmadığımız durumları getirir Kuzey Ay düğümü. 6. evinizde güzel gelişmeler olacaktır. Çalışmayan biriyseniz şanslı olabilirsiniz. Yani yapmayı düşünmediğiniz bir iş varsa, yeni bir iş kolu, yeni bir seçenek, yeni bir fırsatınız varsa bunu değerlendirebilirsiniz. Angarya olarak görmüş olduğunuz işlerden özellikle para kazanabilirsiniz. Bunun haricinde sağlıkla ilgili konularda da e, böyle çok fazla deneyimlemediğiniz şeyleri başlatma potansiyeliniz var. Eğer başlatırsanız da özellikle sağlıkla ilgili konularda da şanslı olabilirsiniz. Bunun haricinde baktığım zaman 17 Şubat tarihinde 28 derece Kova burcunda bir halkalı güneş tutulması var. Bu tam bir tutulma değil. Hayatınızı belli ölçekte etkileyecek bir tutulma. Gündelik rutinlerinizle alakalı. Yani özellikle çalışan bir Başak Burcu için çalışma hayatını etkileyebilir bu tutulma. Sağlıkla alakalı konularda bazı başakları etkileyecektir. Ev sahibi kiracı ilişkilerini etkileyebilir. Gündelik yapmış olduğunuz işlerinizi etkileyecektir diyebilirim. Uranüs'e kare 9. evden kare yapıyor. Bu üniversitelerle alakalı olabilir. Mesela üniversitelerde yeni bir şeye başlarsın. Senin gündelik rutinlerin değişir. Aslında asıl değişiklik 6. evde ama bu konunun bağlantısı 9. evle alakalı olabilir. Çünkü Uranüs'e kare olduğu için üniversiteye başlarsınız, ALES'e hazırlanırsınız, KPSS'ye hazırlanırsınız belli bir yaştan sonra. Ya da kariyerinizde yeni bir yön, yeni bir fikir değişikliği olur. Bu da günlük rutinlerinize yansır. Uzmanlık isteyen bir bilgiye başlarsanız astroloji ile alakalı bir konuda bu günlük rutinlerinize yansır. Yurt dışı konuları, yabancı bir ülkeye gitmekle alakalı konularda gündemleriniz oluşabilir. Ya da burada hukuksal konularda işleriniz ortaya çıkar ve bu da günlük yaşantınıza etki edecektir. Çünkü gündelik rutinlerinizde önemli bir gündemin olacağını söyleyebilirim. Bunun haricinde 3 Mart tarihinde tam bir ay tutulması var. Bu sizin 1. evinizde en çok insan ilişkilerinde etkileneceksiniz. Yani karşınızdaki insanlar, evlilikler, ortaklıklar, sevgili ilişkileriyle alakalı. Başak Burcu'nda olması aslında biraz işin detaylarında boğulduğunuz, belki de bir şeyleri kafaya taktın sen insan ilişkilerinde, karşındaki insanlarda, yani sevgilinde ya da iş hayatındaki insanlarda. Hani bir şeyleri kafaya taktın ve bir şeylerden dolayı birileriyle arana soğukluk girebilir. Önemli gündemlerin olabilir. Başvuru yapmak, şirket kurmak, kendi kişisel gelişiminle alakalı önemli kararlar vermek, yeni bir ilişkiye başlamak, işte evlenmekle alakalı ya da boşanmakla alakalı, ortaklıkları bitirmekle alakalı önemli girişim ve eylemler yapabileceğini gösteriyor. Jüpiter'e
olumlu açılar yapması büyük umutlarını destekliyor. Kurumsal şirketler ya da sosyal çevreyle alakalı konularda da bu tutulma seni olumlu etkilediğini söyleyebilirim. Ama bu tutulma en çok insan ilişkilerinde kendini gösterecek. Bunun haricinde baktığım zaman 20 derece Aslan burcunda tam bir güneş tutulması var. Bu tutulma sizin 12. evinizde sizi etkiliyor. Yani gizli düşmanlıklar, perde arkasından oynanan oyunlar, yani bir gizli düşmanınız var mı? Bazen akraba olur, bazen iş yerindeki insan olur. Ya da mesela ben yengeçten, yükselen aslandan örnek vereyim. Bir kuzenim geçen sene işte takip mesafesini koruyamadığı için öndeki aracı arkadan çarpıyor. Ani bir fren yapıyor öndeki araç. Tabii her zaman arkadan gelen araç sorumlu oluyor ya. Şimdi o kişi ona ne yapmış oluyor? Dava açmış oluyor. İcra davası. İşte beni zarara uğrattı diye. Şimdi kendisinin işine engel olduğu için. Bakın hiç yani ortada hiçbir şey yokken gizli bir düşman ortaya çıkmış. Gizli bir problem, kontrol edemediği bir sorun ortaya çıkıyor. Siz buna benzer bir durumla karşılaşma ihtimaliniz var sevgili Başak Burçları. Gizli hastalıklar da ortaya çıkabilir. Ama bu Satürn gibi etkili değildir. Jüpiter vurup geçecektir burada size. Jüpiter iyicil etkiler verir ama ortaya çıkartır, sonradan da rahatlamanıza, o problemin üstesinden gelmenize ve bilinçaltınızın bu konularda bir bilgi, bir deneyim, bir tecrübe edinmenizi sağlayabilir sevgili Başak Burçları. Yani Satürn'ün etkisi gibi kesinlikle olmayacaktır burada. Ama bir şeyler deneyimleyebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Bunun haricinde gizli düşmanlıklar, perde arkası oyunlar. Bunun haricinde neler olabilir mesela? Gelecek planlarınızla ilgili biraz daha hazırlık aşamasında olduğunuz bir süreçte olacaksınız. Gizli aktiviteler olabilir. Bilinçaltı çalışmaları olabilir. Herkesten uzaklaşıp inzivaya çekilip bazı çalışmalar yapabilirsiniz. İşte astroloji kitapları, astroloji eğitimleri ya da ne bileyim yapay zekaya önem verdiğiniz için ya ben bunu biraz daha derinleştireyim, işte kodlama eğitimi alayım ya da Python eğitimi alayım. Gizli bir şeyler yapmak, gelecekle alakalı tam böyle rasyonel hedeflere ulaşamasanız bile bir hazırlık aşamasından geçebilirsiniz sevgili Başaklar. Hani böyle bir faydası olabilir. Bilinçaltınızın özellikle zenginleştiği, bilgi açısından, donanımsal açısından güçlendiğiniz bir evre olacaktır. İyice etkiler tabii bu şekilde. Bunun haricinde baktığım zaman en son parçalı ay tutulması var. Bu ay tutulması sizin 7. evinizde, yani evlilikler, açık düşmanlıklar, işte gizli düşman sonradan açık düşmanı haline gelebiliyor. İşte eğer çünkü kontrolünüz dışında bir şeyler olacak sizin hayatınızda. Açık düşmanlıklar, evlilikler, kontratlar, anlaşmalarla ilgili eşinizin hayatında önemli gündemler olabilir. Baktığım zaman burada Uranüs'e bir kare açısı var. Hem Güneş'in hem de Ay'ın. İş yerinde bir problem ortaya çıkabilir. 28 Ağustos'tan sonraki 6 aylık süre zarfında mesleki hedeflerinizde ani bir kriz yaşayabilirsiniz. Ama bakın burada Ay'ın Şiron'a güzel bir açısı var. Güneşin Şiron'a güzel bir açısı var. Bu da 9. ev, yani hukuksal konularla ilgili bir şifalanma yaşıyorsunuz. Belki de uzun zamandır devam eden bir davalık olduğunuz bir akraba ya da bir mesele var. Hukuksal konuda şifalanıyorsunuz. Ya da en çok görüştüğünüz işte ne bileyim çocuğunuz falan var. Üniversiteye hazırlanıyor. Bir sürülü kazanamıyor. Endişelisiniz bu konuyla alakalı ama bir şifalanma olabilir. Hukuksal dışında KPSS, ALES gibi konular, hayat felsefesi edindiğiniz yurt dışı konuları, İngilizce ile alakalı konularda özellikle uzmanlık isteyen bilgilerle ilgili kendinizi yarım hissettiğiniz, yarıda kalmış şeyler tamamlanabilir. Çünkü burada bir şifalanma var arkadaşlar. 9. evde, yani hayat görüşünüz, hayat felsefeniz, kariyeriniz şifalanıyor. Çünkü bu tutulma sizi bu alanlarınızda olumlu etkiliyor diyebilirim. Toparlarsak arkadaşlar, bu sene kontrol edilemeyen durumlarla karşılaşmanız çok olası. Gizli hastalıklar ortaya çıkabilir. Satürn gibi çalışmaz. Söylüyorum bakın, Jüpiter vurup geçecektir burada. E, Yani belli bir süre sorun yaşarsınız ama atlatacaksınızdır muhtemelen. Jüpiter Neptün trinesi ortak kazançlar hanenizde yaz aylarında bir para girişi olabilir.
potansiyeliniz varsa, miras ya da bir tazminat, bir toplu bir para alma potansiyeliniz ufukta varsa, yani kendi akrabalarınızın ya da ailenizin, anne babanızın miras potansiyelini biliyorsunuzdur siz. Ya da mesleki anlamda bir mobbinge uğradıysanız bunun farkındasınızdır yani. Orada bir potansiyel varsa yaz aylarında gelebilir arkadaşlar. Ama bazılarınızın hayatında özellikle bir kriz, bir travma, bir borç ödemesi de yaz aylarında olabilir. Burada güzel bir açı var çünkü Jüpiter Neptün tünesi sizin için güzel olacaktır. 12. evde bilinçaltınızda özellikle sizi aşağı çeken, sizi negatif etkileyen konularla ilgili yaz aylarında bir rahatlamanız olabilir. Evet sevgili Başak Burçları, ben ne zaman kurtulacağım diyorsanız bir yıl daha sabredeceksiniz. Sadece yaz aylarında bir yerlerden güzel bir para gelebilir. Like atıp destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgili terazi burçları, 2026 yılında sizleri neler bekliyor? Jüpiter 11. evinizde. Demek ki sosyal çevre, sosyal arkadaşlar ya da büyük umutlarınız, kurumsal büyük şirketlerle ilgili şanslı olduğunuz süreçlere doğru gidiyorsunuz. Bazıları tabii ki sadece sosyal çevre, bazıları kurumsal şirketlerde çok büyük adımlar atabilir. Yeni sosyal çevrelere dahil olabilirler. Çünkü bu konularda önemli gündemleriniz var. Buralarda tutulmalarınız var. Baktığım zaman Kuzey Ay düğümünde 5. evinize giriş yapıyor. Yani aşk hayatı ile alakalı güzel, şanslı, deneyimlemediğiniz şeyleri deneyimleyebilirsiniz. Bunun haricinde çocuğunuz varsa çocuğunuzla alakalı güzel şeyler olabilir. Hobilerinizle alakalı yeni hobilere başlayabilir. Bu konularda şanslı olacaksınız. Özellikle daha önce yapmadığınız bir hobi, bir alışkanlık hayatınıza girerse bu size güzel şeyler katacaktır diyebilirim. Peki detaylara girdiğimiz zaman bu 2026-2027 yılları arasında sizin hayatınızda neler olacak? Baktığım zaman Jüpiter Neptün 7. evinize giriş yapacak 26 Ocak tarihinde. Yani evlilikler, ortaklıklar, iş anlaşmalarıyla ilgili, açık düşmanlıklarla ilgili aslında aşırı hayalperest, aşırı böyle ütopik hayaller kurabilirsiniz. Karşınızdaki insanlarla ilgili özellikle karşınızdaki insanı biraz büyüteceksiniz. Yani özellikle bekarsanız karşınıza biri çıkarsa o evleneceğiniz ya da sevginizi biraz fazla gözünüzde büyütme ihtimali var. Karşınıza idealist insanlar çıkabilir. Karşınızda sanatçı, müzikle uğraşan, spiritüel konular, ilahi konularla uğraşan insanlar da çok fazla girebilir diyebilirim. Olumsuz tabii çalışırsa ne olur? Özellikle evliliklerde hani böyle belirsizlikler, arada kalma durumları, ne yapacağınızı bilememe durumları yaşayabilirsiniz. Neptün buradan geçerken. Ya da eşinizin hayatında belirsizlikler olabilir. İş anlaşmalarıyla alakalı, açık düşmanlıklarla alakalı da belirsizlikler olabilir. Ama özellikle buradan geçerken Neptün, natal haritanız özellikle destekliyorsa evlilik, iş anlaşmaları ya da açık düşmanlıklarla ilgili kurmuş olduğunuz hayaller gerçekleşecektir. Bunun haricinde Satürn de buraya giriş yapıyor. Önümüzdeki 2,5 yıllık süre zarfında önemli anlaşmalar yapabilirsiniz. Bazı kötü giden evliliklerle ilgili özellikle sorumluluklarınızın arttığı, kendinizi biraz daha dar bir alana sıkıştığınız bir süreçte yaşayabilirsiniz. Tabii ki Satürn'ün buraya girmesi evlilik de yani bir sorumluluk demektir. Kendinizi kısıtlamak demektir. Yani belli bir düzen, belli bir disipline girmek demektir. Bazıları boşanırken bazıları evlenecektir burada Satürn buradan geçerken. Ortaklıklar bozulabilirken ortaklıklar da kurulabilir. Yani belli bir disiplinin içerisine girme durumlarını yaşayabilirsiniz. Bunun haricinde baktığım zaman tabii ki eşiniz bazı sorumluluklar yüklenebilir. Yani herkesin Satürn oraya girdi diye hayatı kötü gitmeyecek, boşanmayacaklar. Bazıları evlenecek, bazıları yeni anlaşmalar imzalayacaklar ve özgürken başkalarına danışma ihtiyacı duyacaklar diyebilirim. Bu eşinizin üzerinden de yaşayabilirsiniz. Bunun haricinde 26 Nisan tarihine geldiğim zaman Uranüs İkizler Burcu'na giriş yapacak. Sizin 9. evinizde. Üniversitelerle alakalı sürpriz gelişmeler olabilir. Uzmanlık isteyen bilgilerle alakalı önemli gelişmeler olabilir. Yurt dışına gitmek, yabancı ülkelere seyahat etmekle alakalı sürpriz gelişmeler önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında hayatınızda
olacaktır. Eşinizin akrabalarıyla ilgili ya da uzaktan tanıdığınız insanlarla ilgili de sürpriz gelişmeler olabilir önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında. Kariyerde değişiklik olabilir, hayat felsefenizde değişiklik olabilir, hukuksal konularla ilgili sürpriz gelişmeler olabilir diyebilirim. İnançlarınızla alakalı sürpriz değişimler olabilir. Bazı teraziler, yani burada inançları, yani hayat felsefenizi, yani bir temele oturttuğunuz bir şey varsa, bilgi varsa o konularda sürpriz yenilikler yapabilirsiniz. En fazla da kariyerinizi değiştireceksiniz muhtemelen. Önemli eğitimler alabilirsiniz. Bunun haricinde baktığım zaman 30 Haziran tarihinde Jüpiter Aslan Burcu'na giriş yapacak. Aslan Burcu sizin 11. eviniz. Bu bakımdan çok güzel. Kariyer kazançlarınızın arttığı bir süreç olacak. Sosyal çevrenizin genişlediği bir süreç olacak diyebilirim. Bunun haricinde politikacı insanlardan şanslı olabilirsiniz. Sosyal medyada şanslı olabilirsiniz. Ee, Yani bahtınızın, kaderinizin açıldığı, kariyer kazançlarınızın yükseldiği bir süreçte olacağınızı söyleyebilirim. Bunun haricinde mesleki anlamda sosyal çevrenizle alakalı yeni adımlar, yeni maceralara atılma isteği de çok fazla olacaktır. Yani sen zaten bir yerde çalışıyorsun. Jüpiter büyütme, bolluk, bereket dışında maceraya atılma potansiyeli de getirir. Yani yeni sosyal çevrelere dahil olma, yeni kurumsal şirketlerle ilgili işler, büyük şirketlerle ilgili işlere başvurma isteği doğabilir içinizde arkadaşlar. Çünkü macera tutkusu bu alanlarınızda sizi etkileyecek diyebilirim. Bunun haricinde 27 Temmuz tarihinde Kuzey Ay düğümü buradan geçtiği için aşk bakımından şanslı olacaksınız. Çocuklarınızla ilgili konularda şanslı olacaksınız. Hobileriniz ve ek kazançlarınızla ilgili konularda da çok şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Yatırım ve borsalarla ilgili özellikle aşina olmadığınız bilgileri öğrenmeye çalışırsanız sizler için faydalı olabilir. Bunun haricinde tutulmalara geçtiğimiz zaman tutulma 5. evinizde oluyor. Bekarsanız aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Önemli gelişmeler olabilir burada. Bunun haricinde tabii ki ek kazançlarla ilgili de ani gelişmeler olacaktır. Bu çocuklarınızı da etkileyecektir muhtemelen. Keyif aldığınız konuları etkileyecektir. Baktığım zaman Uranüs 8. evden size etkiliyor. Olumsuz bir açısı var bakın burada. Ortak kazançlar, miraslar, nafaka paraları, krediler, borçlarla ilgili ani gelişmeler de yaşayabilirsiniz diyebilirim bu tutulma. Halkalı bir güneş tutulması hayatınızı kısmi anlamda etkileyecektir. Ana etkisi burada çocuklarınız, aşk hayatınız, ek kazançlarınızla alakalı olacak. Çocuklarınızı etkileyebilir. Tabii bir yerden parayla ilgili, özellikle miraslarla ilgili ani bir gelişme olursa tabii ki hem keyif aldığınız konuları hem hobilerinizi hem de çocuklarınızın hayatınız tabii ki etkileyecektir. Çünkü konu parayla ilgili. Bunun haricinde baktığımız zaman 3 Mart tarihinde 12 derece, evet, Başak Burcu'nda tam bir ay tutulması var. Bu ay tutulması sizi 12. evinizde, bilinçaltınızda gizli düşmanlıklar, kontrol edemediğiniz sorunlarla ilgili alanda etkileyecek. Her ne kadar negatif alanda etkilese de özellikle meslek hayatınız ya da herhangi bir şeyin sonucuyla alakalı sizi olumlu etkiliyor. Yani sen burada negatif anlamda bilinçaltında zorlanabilirsin. Bu süreçlerde yani nereden çıktı bu diyebilirsin ama bu sonuç seni mesleki anlamda ya da hedeflerinle alakalı konularda seni destekliyor bu tutulma. Çünkü bakın burada 15 derece yengeç, bu tutulma derecelerini olumlu açılarla destekliyor. Hem güneşe, trinesi hem de aya sekstil açısı var. Yani meslek hayatının ya da toplumsal statünle alakalı konularda seni desteklediğini söyleyebilirim. Seni yani olumlu etkiliyor bu. Sadece bilinçaltı negatif etkileniyor. Demek ki bu konularla uğraşırken aslında iş hayatında yükseliş yaşıyorsun ama bilinçaltı negatif etkileniyor burada. Baktığım zaman tam bir güneş tutulması var. Bu senin için çok güzel bir tutulma. 11. evinde etkiliyor senin. Sosyal çevrenle alakalı, sosyal arkadaşların, kariyer kazançlarınla ilgili çok güzel etkiler alabilirsin. Sosyal medyada işte ne bileyim yeni YouTube kanalları ya da halihazırda çalışan YouTube kanalların varsa inanılmaz büyük bir sürece doğru ilerleyebilirsin. Instagram hesabı ya da ne bileyim YouTube hesabı ile alakalı. Herhangi bir şeyin var mı orada? Bir amacın. Çünkü 11. ev sosyal medyadır.
sosyal çevredir, arkadaşlarla ilgilidir ama yani sizin arkadaşlarınızla ilgili güzel gelişmeler var dediğim zaman sizin hayatınızda nasıl bir gelişme olabilir? 11. ev aynı zamanda kazançlarla ilgili olduğu için kazançlarınızı etkileyebilecek her türlü konuda girişim yapmanız sizler için iyi olacaktır. Mesela mesleki anlamda zaten çalışıyorsunuz. İş yerini değiştirmek sizler için önemli olabilir arkadaşlar. Ya da Instagram, YouTube gibi yerlerde sosyal medyada büyük insan grupları içerisinde yer almak yani yalnız kalmak yerine büyük insan grupları içerisinde büyük hedefler peşinde koşmak sizler için iyi olacaktır. Çünkü burada kariyer kazançları noktasında çok şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Bunun haricinde baktığımız zaman son olarak 4 derece balık burcunda bir tutulma var. Bu da parçalı bir ay tutulması 6. evinizde gündelik rutinlerinizi, çalışma düzeninizi etkiliyor. Çalışma hayatınızı, yapmış olduğunuz iş bölümünü etkileyebilir. Angarya olarak görmüş olduğunuz işleri değiştirebilir. Bazılarının hayatında ev sahibi kiracı ilişkilerini etkileyebilir. Yani burada size angarya işler getirecektir arkadaşlar. Baktığım zaman ayın burada Uranüs'e bir kare açısı var. Bu da 9. evden üniversitelerle alakalı. Yani özellikle Ağustos'tan sonraki 6 aylık süre zarfında kariyerinizle alakalı, hukuksal konularla alakalı ya da üniversitelerle alakalı, bilgi isteyen konular ya da amaçlarınızla ilgili bir ani bir gelişme olabilir hayatınızda. Bu da en çok çalışma düzeninizi etkileyecek. Şuruna destek verdiği için bu sorun her neyse ortak kazançlar, miraslarla ilgili konularda sizi şifalandırabilir. Bir borç, bir alacak verecek durumuyla alakalı konularda bu tutulma sizi şifalandırabilir. Bir borçtan kurtarabilir. Bir krizi atlatmanızı sağlayabilir. Evet burada bir Uranüs negatif anlamda etkiliyor ama Şiron var burada. Şiron'a olumlu açıları var. Şifalanma etkisi var özellikle parayla ilgili ya da bir borçla alakalı diyebilirim. Önemli krizler atlattıysanız özellikle Şiron bir şifalanma verecektir size. Bu da Ağustos'tan sonraki 6 aylık süre zarfında sizi etkileyecek. En çok sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, YouTube gibi yerler, Instagram gibi yerlerde bir şeyler yapmayı denerseniz umutlarınız değişecek arkadaşlar. Kariyer kazançlarınız değişecek. Yani hiçbir şey durduk yerde sizin hayatınızda olmayacak. Eğer hiçbir şey yapmazsanız arkadaşlarınız, sosyal olarak tanıdığınız insanlarla ilgili bir şeyler duyacaksınız hayatınızda. Yeni sosyal çevrelere dahil olabiliriz. Bu nasıl olabilir? Sen ev hanımısın bir yere tayin olur eşiniz. Sosyal çevren değişir. Sen hiçbir şey yapmazsan kariyer kazançlarınla ilgili böyle çok büyük yani o olasılığı sen kapatmış oluyorsun farkında olmadan. Yani büyük para kazançları istiyorsan haritan seni destekliyor. Burada büyük umutlarınla alakalı güzel şeyler olabilir. Lütfen bir şeyler yapmanı sana tavsiye ediyorum. Özellikle Jüpiter Neptün türünesi bakın size iş anlaşmaları, karşıma aldığım insanlar, sosyal çevre, sosyal arkadaşlar ya da kurumsal şirketlerle ilgili işlerde sizi destekliyor. Özellikle işsizseniz, çalışmıyorsanız bir şeylere girişim yapmayı deneyin. Özellikle yaz aylarında çok şanslı olacaksınız. Bahtınız, kaderiniz yaz aylarında değişebilir. Ya da sosyal çevreniz değişecektir diyebilirim yaz aylarında. Evet, benim yorumlarım bu şekildeydi. Like atıp destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgili akrepler, 2026 yılında sizleri neler bekliyor? Jüpiter 10. evinize giriş yapacak yaz aylarında arkadaşlar. Mesleki anlamda şanslı olacaksınız. Kuzey ay düğümü 4. evinize girdiği için ailenizle ilgili ya da yaşadığınız ev, apartman, daire ile ilgili aile figürleriyle alakalı pek de aşina olmadığınız durumlar ortaya çıkabilir ve bu şeyler güzel olacak diyebilirim. Detaylara girdiğimiz zaman Neptün burada Koç burcuna giriş yapacak Ocak ayında ve 6. evinize giriş yapacak. Çalışma hayatınız, gündelik rutinlerinizle alakalı büyük hayaller peşinde koşabilirsiniz. Önümüzdeki 14 yıllık süre zarfında hayalperest etkiler iş hayatınızda, gündelik rutinlerinizde ortaya çıkacak diyebilirim. Burası aynı zamanda sağlık evi olduğu için özellikle gizli sağlık sorunları çünkü Neptün belli etmez. Böyle sis bulutunun içerisinde yürümek gibidir. Bazı şeyleri fark edemeyebilirsiniz. Bu yüzden şüphelendiğiniz konularla ilgili özellikle hemen böyle üstüne gitmeye deneyin. Eğer o sis bulutunu dağıtmaya çalışın. Eğer sağlıkla ilgili özellikle hemen ortaya çıkmaz zaten bu. Yavaş 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 ortaya çıkacaktır. Önümüzdeki 14 yıllık süre zarfında.
Olumlu çalışırsa iş hayatınızda özellikle iş hayatınızdaki hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bunun haricinde Satürn de Şubat ayında Koç burcuna giriş yapacak. İş hayatınızda sorumluluklarınız artabilir. Gündelik rutinlerinizde ya da sağlıkla ilgili meselelerde sorumluluklarınız önümüzdeki 2,5 yıllık süre zarfında Satürn'den dolayı artabilir. Kendinizi dar bir alana sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. İş yoğunluğunuz artabilir arkadaşlar. Bunun haricinde 26 Nisan tarihinde Uranüs 8. evinize giriş yapacak. Yani burada miraslarla ilgili ani gelişmeler önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında hayatınızda olacaktır. Aniden miras kaldı. Aniden toplu para, miraslar, tazminatlar, alacak verecek durumlarıyla alakalı meseleler olabilir. Nafaka paraları, ne bileyim borçlar, krediler, aniden böyle değişik şeylerle karşılaşabilirsiniz hayatınızda. Hayatınızda yani kriz, problem, parayla ilgili konular ani bir şekilde ortaya çıkacak hayatınızda önümüzdeki süreçlerde. Aynı zamanda eşinizin kazançlarıyla alakalı konularda da ani sürprizler yaşayabilirsiniz. Bunun haricinde 30 Haziran tarihinde Jüpiter burada 10. evinize giriş yapacak. Yani çalışmayan bir akrep burcu aslında iş bulma potansiyeli oldukça yüksek. Mesleki hedefler noktasında oldukça maceraperest etkiye verebilir. Bunun haricinde tabii ki patronlara, yöneticileri onlara güzel davranabilir. İş yerinde yükselebilirsiniz, müdürlük alabilirsiniz, mesleki hedefleriniz sonuca ulaşabilir. Şanslı olacaksınız iş hayatınızda diyebilirim. Ya da herhangi bir şeyin sonucunu bekliyor musunuz siz? O sonuçla alakalı kesinlikle şanslı olduğunuzu söylemem gerekiyor. Bunun haricinde baktığım zaman 27 Temmuz tarihinde Kuzey Ay düğümü sizin 4. evinize giriş yapacak. Yani ev, aile, yuva durumlarıyla alakalı aşina olmadığınız durumlar, babayla alakalı aşina olmadığınız durumlar, ev almak, araba satın almak, ailenizin mülkleriyle alakalı aşina olmadığınız, belki de miraslarla alakalı durumlar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Yani belki de şimdiye kadar hiç araba almadın. Araba alabilirsin. Babanla ilgili, yaşadığın ev, apartman, daireyle alakalı ama bu genel itibariyle Kuzey Ay düğümü iyicil etkiler verdiği için güzel gelişmeler yaşayacağını söyleyebilirim. Bunun haricinde tutulmalara geçtiğimiz zaman tutulma da 4. evinde gerçekleşiyor. Özellikle babanla ilgili, yaşadığın evle alakalı, apartmanla ilgili, daireyle ilgili meselelerde, aileyle ilgili meselelerde çok önemli gelişmeler olabilir senin hayatında diyebilirim. Köklerinle alakalı, yaşadığın yerle alakalı, vatanla ilgili konularda değişiklikler olabilir hayatında. Ya da aile figürlerinin hayatında olacaktır bu. Halkalı bir güneş tutulması olduğu için aileni belli bir ölçüde etkileyebilir. Yani yaşadığın ev, apartman, aile figürleriyle ilgili. Yani birisi evlenir ya da ev almak, araba satın almakla ilgili bir gündemin varsa bu konuyla ilgili bir gündem ortaya çıkabilir. Babaya dikkat tabii ki. Babayla alakalı gündemleriniz olabilir. Bunun haricinde baktığım zaman bir sonraki tutulmanız şurada tabii Uranüs'e kare olduğu için açık düşmanlıklarınızla ilgili meseleleriniz olabilir sizin. Davalık olduğunuz insanlar, evlilikler, ortaklıklar, iş anlaşmaları ile ilgili ani kopmalar yaşayabilirsiniz sevgili akrep burçları. Çünkü Uranüs'e bakın kare ama asıl gelişme ailenizde olacak. Yaşadığınız evde, köklerinizde olabilir. Vatanla ilgili meselelerde olabilir. Bunun haricinde tam bir ay tutulması var. Bu ay tutulması sizin 11. evinizde sosyal çevre, sosyal arkadaşlar, büyük umutlarınızla ilgili ya da köklü büyük şirketlerle alakalı bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Oradaki iş çevrenizde bir değişiklik olabilir, önemli olaylar olabilir. Orada baktığım zaman Jüpiter'inize olumlu açılar yapıyor. Yani kariyerinizle alakalı konularda, yurt dışı konuları, üniversitelerle alakalı konularda bu konu bu tutulma sizi olumlu etkiliyor. Bundan sonra tabii tam bir ay tutulması olduğu için özellikle sosyal çevre ya da sosyal arkadaşlar, sosyal çevrenizle ilgili önemli bir etki, önemli bir olayınız var. 2026'dan Mart ayından sonraki 6 aylık süre zarfında. Bunun haricinde 20 derece Aslan Burcu sizin 10. eviniz. Meslek hayatınızda önemli gündemleriniz var. Jüpiter de burada. Yani çalışmayan bir Akrep Burcu nasıl olabilir? Yani seni zorla çalıştıracaklar işsizsen.
Yani 2026 Ağustos'tan sonraki süreçte seni zorla işe katacaklar çalışmıyorsan eğer. Mesleki anlamda yükselme potansiyeli oldukça yüksek. Mesleki kendine bir hedef koydun. Diyelim ki astroloji eğitim alıyorsun. O hedeflerine varma ihtimalin var. Hatta orada biraz böyle cevval, biraz böyle aktif olursan, sadece astrolojiyi kastetmiyorum burada. Çok büyük bir başarı elde etme potansiyelinde önümüzdeki süreçlerde senin hayatına girebilir. Herhangi bir sonuç bekliyorsan o konularla ilgili de çok önemli, çok şanslı etkiler alabilirsin. Çünkü bu tutulmanın hemen yanında bakın Jüpiter var. Yani şanslı olacaksınız. Bunun haricinde tabii ki baktığım zaman burada bir ay tutulması var. Uranüs'e kare burada 5. evinizde aşk hayatınızla ilgili, çocuklarınızla ilgili önemli gelişmeler olacaktır. Ek kazançlarınızla ilgili önemli gelişmeler olacaktır. Bunun haricinde baktığım zaman Uranüs'e kare açılar yaptığı için yani miraslarla ilgili, ortak kazançlarla ilgili de negatif anlamda etkilenebilirsiniz sevgili akrep burçları. Bu yıl en çok mesleki anlamda etkileneceksiniz. Çalışmıyorsanız kesinlikle bir şeyler yapmayı deneyin. Kuzey ay düğümünüzde 4. evinizde ilerlediği için ev, aile, yuva konularında olumlu etkileneceksiniz diyebilirim. Ev almak, araba satın almak ya da ailenizi olumlu etkileyebilecek her türlü konuda aşina olmadığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ama bu aşina olmadığınız durumlar aileniz için iyi, yaşadığınız ev ve apartmanla ilgili hep iyi sonuçlar ortaya çıkacak sevgili akrep burçları. Evet, benim yorumlarım bu şekildeydi. Arkadaşlar en son yaz aylarında Jüpiter Neptün trinesi var. Özellikle çalışmıyorsanız ya da bir iş arıyorsanız, bir iş kurmayı düşünüyorsunuz, ilk lansman, ilk ticaret, ilk bir başlangıç yapmayı düşünüyorsun. Yaz aylarında Jüpiter Neptün trinesi var. Bu Jüpiter Neptün türnesinde bir şeyler yapmayı tavsiye ederim. Özellikle çalışmıyorsanız yaz aylarında çok şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Like atıp destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgili yay burçları, 2026 yılında sizleri neler bekliyor? Jüpiter 9. evinizde, demek ki yurt dışı konularıyla alakalı sizleri olumlu şeyler bekliyor ya da hukuksal konularla ilgili. Kuzey ay düğümü 3. evinizde olduğu için özellikle bu konularda, yani kardeşler, akrabalarla ilgili konularda da aşina olmadığınız süreçler içerisine gireceksiniz. Bunun haricinde detaylarda ne var? Neptün Koç burcuna giriş yapacak. Aşk hayatınızla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Önümüzdeki 14 yıllık süre zarfında özellikle natal haritanız destekleniyorsa, tabii ki yükseleninize burç bazında olumlu açılar yapıyor ama buradan giderken gerçekten o hayal ettiğiniz sevgili, aşk hayatınıza girebilir. Özellikle belki evli değilsiniz, bekarsınız ya da evlendiniz, boşandınız. İkinci bir baharınızı yaşamak istiyorsunuz. Burada gerçekten karşınıza hayal ettiğiniz aşklar girebilir. Çocuklarınızla ilgili çok büyük hayalleriniz var. Çocukluğum doktor olsun ya da çocuğum futbolcu olsun. Hayallerinizi gerçekleştirmekle alakalı böyle çok ütopik şeylerin peşinden koşacağınız bir süreç var önümüzdeki 14 yıllık süre zarfında. Yine burada ek kazançlar, hobilerle ilgili konularda böyle hayal gücü, yaratıcılık, tasarım, dizayn, spiritüel konularda girebilir hayatınıza. Tabii çocuklar aşk hayatı ile ilgili konularda hareket ederken ayaklarınızı biraz yere sağlam basmaya dikkat edin demem gerekiyor. Bunun haricinde baktığım zaman 14 Şubat tarihinde Satürn de buraya giriş yapacak. Yani çocuklarınızla ilgili sorumluluklar artabilir. Aşk hayatınızla ilgili sorumluluklarınız artabilir. Aşk hayatında bir insan sorumluluğu nasıl artabilir? Belki sevginizin problemleri var. Ya da evlenme süreçleri başlayabilir bazı yaylar için. Ek kazançlarla ilgili sen hayal ettiğin bir şeyi, hobilerinle alakalı bir şeyleri hayal ediyorsun 5. evde ve sonra da o iş gerçekleşti ve artık o işin sorumluluğu başlıyor. Yani hobi olarak girmiştin ama sana para kazandırmaya başladı. İşte bu para sana aynı zamanda sorumluluk olarak da binecektir. Çocuklar, aşk hayatı ile ilgili konularda da hayal ettiğin şeylerin peşinden gitmek sana sorumluluk getirecektir. Önümüzdeki 2,5 yıllık süre zarfında. Bunun haricinde baktığım zaman 26 Nisan tarihinde Uranüs İkizler Burcu'na giriş yapacak. Önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında evliliklerle ilgili ani gelişmeler, evlenmek, boşanmak, aniden işte evleniyorum, boşanıyorum, ortağınız var, ayrılıyorsunuz.
Bir işe girdiniz çünkü karşımdaki insanlar demek 7. ev ortaklığı bitirmek, evlenmek, boşanmak ya. Şimdi karşımdaki insan iş hayatınızdaki o insan, karşı masada oturan insan. Onlarla ilgili ani gelişmeler olabilir. Yani demek ki sen çok fazla iş değiştirebilirsin. Eğer imza atmaya bağlı, hizmet veren, hani birebir danışmanlık vermeye bağlı, avukatlık gibi bir mesleği tercih ettiyseniz mesela çok sıra dışı şeyler olabilir sizin hayatınızda. Açık düşmanlıklarla ilgili sıra dışı şeyler de olabilir. Çünkü Uranüs 7. evinizde oluyor burada. Önümüzdeki 7 yıl boyunca da bu tarz olaylarla karşılaşacaksınız. Yani evlenebilir, boşanabilir ya da açık düşmanlıklarla ilgili sıra dışı şeyler yaşayabilirsiniz. Bunun haricinde 30 Haziran tarihinde Jüpiter burada 9. evinize giriş yapacak. Kariyerinizle ilgili konularda şanslı olacaksınız. Yurt dışına gitmek, Almanya'ya gidip yerleşmek, Amerika'ya gitmek, Green Card çıkması ile ilgili Haziran ayından sonra çok şanslı olacağınızı söyleyebilirim. İşte Kanada'ya gitmek de olabilir. Yani yurt dışı konularında çok şanslısınız olacaksınız. Uluslararası işlerde çok şanslı olacaksınız. Üniversite ile alakalı KPSS, ALES olabilir, ne bileyim burada ya da uzmanlık isteyen astroloji gibi konularda çok şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Çünkü Jüpiter buraya giriyor. Bu konularda şanslı olacaksınız. Ya da maceraperest bir tutku verecektir. Her zaman şans vermiyor. Sadece biraz acaba bu eğitimi mi alsam, yurt dışına mı gitsem, İngilizce öğrenmeye başlayabilirsiniz. Uluslararası işler yapmayı deneyebilirsiniz. Macera perest tutku sizin inançlarınıza ve hayat felsefenize kesinlikle yansıyacak. Aynı zamanda hukuksal konularda ilgili de şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Yani biri size dava açarsa muhtemelen siz bu davayı kazanırsınız. Çünkü Jüpiter 9. evinizde. Yurt dışı konularında kesinlikle şanslısınız. En ufak bir fırsat geldiğinde yurt dışı ile alakalı doğrudan harekete geçmenizi tavsiye ederim. Bunun haricinde baktığım zaman 27 Temmuz tarihinde Kuzey Ay düğümü 3. evinize giriş yapacak. Yakın çevrenizle ilgili aşina olmadığınız durumlar var. Belki de siz yakın çevreyle ilgili aşina olmadığın durumlar nasıl olabilir? Sen yurt dışına gidersen yakın çevrendeki insanlar değişecek. Farklı insanlar girecek. Yakın çevrendeki insanlar başka insanlar olacak. Eğitim hayatında, ticaret hayatında aşina olmadığı şeyleri yapmaya başlayacaksın diyebilirim. Kardeşlerin, akrabalarınla ilgili daha önce duymadığın şeyleri duymaya başlayabilirsin diyebilirim. Bilinçaltın, düşündüğün şeyler, aklındaki, fikrindeki şeyler özellikle böyle çok fazla deneyimlemediğin şeylere yönelecek diyebilirim önümüzdeki 1,5 yıl boyunca Temmuz'dan sonraki. Bunun haricinde baktığımız zaman 28 derece tutulmalara geçtiğimiz zaman 28 derece Kova burcundaki tutulma size 3. evinizde kardeşler, akrabalarla ilgili konularda önemli olayların beklediğini söyleyebilirim. Yani yakın çevrenizde önemli olaylar olabilir. Akrabalarınız, kardeşlerinizin hayatında önemli olaylar olabilir. Bu kardeşiniz de olabilir. Tabii ki amcanız da olabilir. Eğitim ve ticaretle ilgili konularda da önemli gelişmeler olabilir. Uranüs'e karete, Uranüs 6. evden yapıyor. 6. ev tabii bazılarının hayatında sağlık olarak vuracaktır. Bazılarının hayatında iş hayatı olacaktır. Yani burada özellikle ticaretle uğraşan insanlar için gündelik yaşamında çok fazla krizle uğraşmak durumunda kalabilir. Gündelik yaşamla ilgilidir özellikle. Kardeşinizin bir taşınma ile alakalı, evle alakalı bir problem varsa onunla yüzleştiğinin haberini duyabilirsiniz. Akrabalarınızın hastalık haberi veya barınma, taşınma ya da iş hayatı ile alakalı problemler yaşadığını duyabilirsiniz sevgili yay burçları. Bu halkalı bir güneş tutulması belli bir ölçüde sizi etkileyecek. Bunun haricinde baktığımız zaman 12 derece Başak Burcu'ndaki tutulma meslek hayatınız, toplumsal statünüzle alakalı sizi etkileyecek. Baktığım zaman Jüpiter olumlu açılar yapıyor. Yani ortak kazançlar hanenizden. Mart ayından sonraki 6 aylık süre zarfında miraslar, krediler, borçlarla ilgili konularda eğer bir kriz yaşıyorsanız bu krizinizi çözeceksiniz. Miraslarla ilgili bir konularda çok şanslı olacaksınız. Toplu paralar noktasında şanslı olacaksınız. Nafaka paraları gibi, banka ödemeleri gibi konularda şanslı olacaksınız diyebilirim. Bunun haricinde baktığımız zaman tam bir güneş tutulması var 20 derece Aslan Burcu'nda 9. ev konularında işte yabancı bir ülkeye gitmekle alakalı. Yurt dışı konuları, KPSS, ALES gibi konularda şanslı olabilirsiniz. Burada önemli gündemleriniz var. Kariyeriniz, hayat felsefeniz,
hayat yolculuğunuzla alakalı önemli gündemleriniz olacaktır. Jüpiter de burada olduğu için ekstradan şanslısınız. Herhangi bir dava size açarsa hiç korkmayın. Dava mı açmış? Yani iyi açsın, benim için daha iyi demeniz lazım. Çünkü bu davayı muhtemelen kazanacaksınız. İnşallah tabii ki kariyerinizle alakalı ya da yurt dışı konuları, dış ticaret, ne bileyim, yayıncılıkla alakalı bir şeyler yaparsanız, çünkü şanslı olduğunuz alanlar burası arkadaşlar. Bunun haricinde baktığım zaman bir de parçalı ay tutulması var. Parçalı ay tutulması sizin dördüncü evinizde. Yani ev, aile, yuva konularıyla alakalı önemli gündemleriniz olacak. Babanızla alakalı önemli gündemler yaşayabilirsiniz. Yani ev satın almak, araba satın almak ya da almış olduğunuz ev ya da arabayla ilgili, mülklerinizle ilgili önemli gündemler yaşayabilirsiniz. Vatanla ilgili, yani yaşadığınız ev dışında vatan da olabilir, başka bir ülkede yaşıyor olabilirsiniz. Bu konularla ilgili önemli gündemler yaşayabilirsiniz. Ha, sen ev hanımısındır, aile figürleriyle ilgili bir gündemin olabilir. Sevgili Yay burcu, belki de çocuğun üniversiteye gidecek, çocuğun yurt dışına gidecek. Hani aile figür dördüncü ev olduğu için aile diyor. Ailede önemli bir gündemim var. Yaşadığım evde, apartmanda önemli bir gündemim var. Bu Ağustos, 28 Ağustos parçalı ay tutulması tabii ki sizi kısmi etkileyecek. Yedinci evden etkiliyor. Uranüs çünkü burada yedinci evde, yani evliliklerle ilgili olabilir, ortaklıklarla ilgili olabilir, iş anlaşmaları, çalışmış olduğunuz iş yerinde olabilir, karşı masadaki insanlar, cephe aldığınız insanlarla ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu konularda negatif etkileniyorsunuz. Şiron 6. evde sağlık, bu tutulma sağlık konularını olumlu etkiliyor. Yani bir taraftan düşmanlıklarla ya da iş hayatınızdaki zorluklarla uğraşırken bir taraftan da sağlıkla ilgili dertleriniz var diyelim. İş hayatınızda problemleriniz var. İş hayatında bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyorsunuz. Merak etmeyin, şifalanacak o konular. Yani orada bir iyileşme, bir toparlanma olabilir. Yine ev sahibi kiracı ilişkileriyle ilgili bir sorun yaşıyorsanız buradaki sorun da şifalanabilir. Çünkü zaten tutulma 4. evde, şifalama 6. evden oluyor. Bu yüzden gündelik rutinleriniz ve gündelik düzeninizle ilgili bir şifalanma yaşayacağınızı söyleyebilirim. Toparlarsak arkadaşlar, 2026 yılında kariyeriniz, hayat felsefeniz, yurt dışı yolculuklar, hukuksal konularla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir. Yurt dışına gidebilirsiniz. Yani Almanya'ya gitmek ya da Amerika'ya gitmekle ilgili konularda güzel gelişmeler olabilir. Ya da uzmanlık isteyen bir bilgiye, astroloji gibi bir şeye başlayabilirsiniz. Yaz aylarında Jüpiter Neptün trinesi var. Üniversitelerle ilgili, yabancı bir ülkeye gitmekle alakalı, vize almaktan tereddüt ettiğin bir konu varsa ya da yurt dışı uluslararası bir iş yapmayı düşünüyorsan, yaz aylarına bunu getirirsen çok şanslı olacağını söyleyebilirim. Çünkü Jüpiter Neptün trinesi var. Ek kazançlarını etkiliyor, çocuklarını etkiliyor. Aşk hayatıyla ilgili konularda seni olumlu etkiliyor yaz aylarında. Bu açı kesinleşecek. Ee, Benim yorumlarım bu şekildeydi. 2026 yılı. Like atıp destek olursan çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgili Oğlaklar, 2026 yılında sizin hayatınızda neler olacak? Jüpiter 8. evinizde. Demek ki ortak kazançlar, miraslarla ilgili şanslı olacaksınız. Eşinizin kazançlarıyla ilgili daha şanslı bir süreç var. Bunun haricinde Kuzey Ay düğümü 2. evinizden ilerliyor. Bu da aslında kendi gelirlerinizle ilgili de çok da böyle daha önce deneyimlemediğiniz bir şeyler olabilir. Para gelmiyordu sana, para gelmeye başlayacak gibi bir durum var 2026 yılında. Bunun haricinde ne var? Detaylara girdiğimiz zaman Neptün 4. evinde hayalperest etkiler verir. Aileyle alakalı, yaşadığımız yerle alakalı, miraslar, işte babayla ilgili meseleler, yaşadığın ev, apartman, daire, ev almak, araba almak, para gelirse araba alacağım şu marka, para gelirse kendime işte villa yaptıracağım, işte bu tarz hayalperest etkiler ya da krediyle bir şeyler yapacaksın. Hani hayalperest bir etki var orada, ya da dördüncü ev aile figürleriyle alakalı bir konu var burada. Yani burada yaşadığın ev, apartman, daire ile ilgili bir şeyleri değiştirmek istiyorsan bunları değiştirme potansiyelin oldukça yüksek. Çünkü Şubat ayında bir de Satürn geliyor buraya. Yani sorumluluk alıyorsun. İlk önce o hayalin peşinden gidiyorsun. Sonra da ailenle ilgili, yaşadığın ev, apartman, daire ile ilgili sorumluluk alıyorsun.
Ee, Yani nasıl olabilir? Önümüzdeki 2,5 yıllık süre zarfında belki ailenle birlikte bir hayalin peşinden koştun. Vatanını değiştirdin, başka bir ülkeye gitmeye çalıştın, başka bir yere taşındın ama bu sana bir sorumluluk katacak, üzerine bir yük bindirebilir. Ailevi anlamda yaşadığın ev, apartman, daire, aile figürleriyle ilgili sorumluluklarının arttığı bir süreç içerisine girebilirsin. Ama bu önce Neptün'den kaynaklı. Yani sen hayallerinin peşinden gidiyorsun. Bunun sonucunda da sorumlulukları tabii alacaksın. Bunun haricinde baktığım zaman Uranüs 6. evinize giriş yapacak. 26 Nisan tarihinde. Bu da iş hayatınızla ilgili ani gelişmeler, gündelik rutinlerinizde ani değişiklikler önümüzdeki süreçlerde olabileceğini gösteriyor. Sağlıkla ilgili konularda ani gelişmeler olabilir. Ev sahibi kiracı ilişkileriyle ilgili de ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle kiracıysanız önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında. En çok çalışma hayatınız, gündelik rutinleriniz önümüzdeki süreçlerde etkilenecektir diyebilirim. Bunun haricinde baktığım zaman 30 Haziran tarihinde Jüpiter burada 8. evinize giriş yapıyor. Yani ortak kazançlar halinize. Yani evlisiniz mesela, eşinizin maaşı yükseliyor. Nafakalar yükseliyor, ne bileyim banka ödemeleri, kredi ödemeleri ile alakalı konularda şanslı olacaksınız. En kötüsü borcunuzu ödersiniz de hani toplu para almakla ilgili, miraslarla ilgili, tazminat davaları ile ilgili, kamulaştırma davasında işte bir yerden babaannenizin parası, işte miras bir yerden tarla varmış, arazi varmış, satılmış, para geliyormuş gibi meseleler. Bu konular büyüyecek. Bolluk, bereket ve şans buradan gelecek. 8. ev tabii ki sadece bu konular değildir. Miraslar dışında krizler, travmalar, ameliyatlarla ilgili meselelerdir. Bu konularda da bazı gündemleriniz olabilir sevgili Oğlak burçları. Bunun haricinde baktığım zaman 27 Temmuz tarihinde Kuzey Ay düğümü buraya giriş yapıyor. Yani kendi gelirlerinizle alakalı yeni bir şey var. Belki de çalışmıyordunuz, işe girdiniz. Kuzey Ay düğümü burada olduğu için kendi gelirleriniz aşina olmadığınız bir şekilde olumlu etkilenecek. Belki de yeni bir işe başlayacaksınız. Daha önce yapmadığınız bir iş. Ya da yeni bir gelir kazanmaya başlıyorsunuz. Daha önce gelmeyen bir şey. Jüpiter de burada. Acaba sana anlaşılamayan bir arazi vardı, orayı müteahhite verdiler. Oranın kirasını sana mı veriyorlar? Ya da babaannenin bir yerden miras mı kaldı? Böyle bir şeyler olabilir senin hayatında. Kuzey Ay düğümü de burada olduğu için aslında senin sadece miras değil, belki de o parayı kullanacaksın sen, gelirlerine kullanacaksın. Yani biraz da kira gibi buna benzer bir şey olabilir. Ya da o parayı değerlendirip kendine gelir elde etme potansiyelini deneyeceksin sevgili Oğlak Burcu. Yani para hanende önemli şanslı durumlar yaşayabilirsin. Hem Jüpiter'in burada olması hem Kuzey Ay düğümünün burada olması seni çok olumlu etkilediğini söyleyebilirim. Bunun haricinde baktığım zaman Güneş tutulması 28 derece Kova burcuna, yani kendi gelirlerinle ilgili çok önemli durumlar yaşayacaksın. Bu bir halkalı güneş tutulması, tam bir tutulma değil. Bu da aslında kendi gelirlerinle alakalı kısmi bir etki var. Olumlu bir etki olacaktır bu. Yani olumlu bir etki nasıl olabilir? Yani önemli bir kredi, önemli bir borcun altına girdiysen, araba kredisi, ev kredisi aldıysan o kredi biter, o borç biter. Bir anda bir rahatlama gelir. Çünkü aldığın maaşla alakalı önemli bir gelişme sadece işe girmekle olmuyor. Önemli bir borcun kapanmasıyla da ortaya çıkabiliyor. Ya da çalışmayan bir insanın işe girmesiyle alakalı çalışabiliyor. Baktığım zaman bu tutulmanın Uranüs'e bir karesi var. 5. evden aşk hayatıyla ilgili önemli gelişmeler, ani gelişmeler olabilir. Bazı oğlaklar sevgilisine ayrılabilir. Bunun haricinde çocuklarınızla alakalı negatif durumlar olabilir. İşte çocuğunuz işten ayrılmış, çocuğunuz sevgilisi varmış ondan ya da boşanabilir. Bu tarz negatif durumlar da hayatınıza girebilir. Yatırımlarınızdan yana şanssız olabilirsiniz diyebilirim. Yani borsada özellikle yatırım yapıyorsanız şanssız bir etki verebilir. Çünkü Uranüs'e kare bu. Hobilerinizle alakalı ani değişimler yaratabilir bu. Çünkü belki de bir hobiniz var. Bundan çok fazla para kazanmıyorsunuz. Bir yerden gelir, çünkü para gelebilir sizin hayatınıza. Para geldiği için başka bir şeyin peşinden koşma potansiyeliniz ortaya çıkacak. Hobileriniz değişecek. Bakın Uranüs'e kare.
Çocuklar, aşk hayatı, evet ani değişimler olabilir ama sana para geldiği için hobilerin de değişebilir. Bunun haricinde baktığım zaman tabii aşk hayatında ayrılıklar da olabilir. Bunun haricinde baktığım zaman bir ay tutulması var. Burada 12 derece Başak Burcu'nda 9. evde. Hukuksal konular, kariyerinizle alakalı, hayat felsefenizle ilgili, hayata bakış açınızla ilgili ya da hukuksal konularla ilgili önemli gündemleriniz olabilir burada. Jüpiter'e sekstili bir açısı var. Bu da 7. evden, evlilik evinden olumlu bir açısı var. Yani eşinizle ilgili bir sorun yaşıyorsunuz. Bu sorun üstesinden geleceksiniz muhtemelen. Bir açık düşme anlatısı bu. Onun da bir orta yolunu bulacaksınız. Çünkü 60 derecelik olumlu bir açı var bu. İş anlaşmaları, ortaklıklarla ilgili de kesinlikle şanslı etkilendiğinizi söyleyebilirim. Çünkü 12 derece, 15, 60, 120 derecelik açılar var. Ve 3. evden, Güneş 3. evde, yani 3. ev akraba demek zaten. Yani akrabalarla ilgili bir meseleniz varsa bu sorun çözülecektir. Ve tam bir ay tutulması, evet siz özellikle hem evlilikler hem iş anlaşmaları hem de açık düşmanlıklar alanında sizi olumlu etkiliyor. Ama asıl gündemin olduğu yer kariyeriniz, hayat felsefeniz, üniversitelerle alakalı konular, yurt dışı konularıyla alakalı konular ya da hukuksal konular. Asıl olayın olduğu yer burası yani. Bunun haricinde baktığımız zaman 20 derece Aslan Burcu'nda tam bir güneş tutulması var. Yani 8. evinizde. Bu ne demek oluyor? Miraslarla ilgili önemli gündemleriniz var. Krizler, ameliyatlar, önemli gündemler yaşayabilirsiniz. Jüpiter burada bazı gelişmeler olabilir. Yani kriz ve travmalar atlatabilirsiniz. Burada 8. evdeki tutulma tam bir tutulma olduğu için ciddi bir etki verebilir sizin hayatınızda. Tabii ki toplu paralar, tazminatlar, bankadan önemli miktarda paralar da elinize geçebilir arkadaşlar. Eşinizin kazançları ile ilgili özellikle 2026-2027 yılları arasında size ait olmayan kaynaklarla ilgili çok önemli gelişmeler olacaktır diyebilirim. Bunun haricinde son olarak parçalı bir ay tutulması var 3. evinizde. Yakın çevre akrabalarınızla ilgili önemli gündemleriniz olabilir. Eğitim ve ticaret hayatınızda önemli olaylarınız olabilir. Asıl olay burada olacak. Ve gündelik rutinlerinizi değiştirecek bu. Sağlıkla ilgili konularda, iş hayatınızla ilgili konularda, angarya olarak görmüş olduğunuz işlerde ani gelişmeler yaratabilir. Akrabalarınıza dikkat edin bu süreçte. Kardeşlerinizin hayatına dikkat edin. Çünkü onların hayatında önemli gündemler olabilir sevgili Oğlak burçları. Tabii bu Şiron'a sekstil. Bu da bu tutulmanın çocuklarınızla ilgili bir meselede eğer sorun yaşıyorsanız şifalanma yaratacaktır. Ek kazançlarınızla ilgili bir şifalanma. Eğer bekarsanız sevgiliniz varsa sevgilinizle bir küslük yaşarsanız bu konularda da bir barışma dönemi olabilir. Ya da bir yatırım yapmışsınızdır, zarardasınızdır. Zarardan bir kısmını kurtarma potansiyeliniz var diyebilirim sevgili Oğlak burçları. 2026 yılını toparlarsak arkadaşlar burada miraslarla ilgili, gelirlerinizle ilgili çok önemli gündemleriniz var. Bazı ameliyat gündemleri olabilir. Çünkü 8. ev kriz ve travma evidir. Jüpiter buradan geçerken bu konuları büyütecek. Gelirlerinizle ilgili çok da aşina olmadığınız ama sizin hoşunuza gidebilecek olaylar olacak burada. Çünkü Kuzey Ay düğümü de burada. Özellikle Jüpiter Neptün trinesi sizin yaz aylarında toplu bir para ya da bir borcu kapatmanızı sağlayabilir. Yaz aylarında Jüpiter Neptün trinesi sizin hayatınıza bir güzellik katabilir. Özellikle para anlamında. En kötü ne olur? Bir borcunuzu kapatırsınız arkadaşlar yaz aylarında. Evet, 2026 burç yorumlarınız bu şekildeydi. Like atıp destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgili kovalar, 2026 yılında sizleri neler bekliyor? Öncelikle Jüpiter sizin 7. evinize girdiği için evliliklerle alakalı önemli gündemleriniz oluşabilir. Ya da bir imza işi olabilir. Yani kontratlar, karşınıza almış olduğunuz insanlar, bir işe girmek, yani iş anlaşması yapmak ya da herhangi bir şekilde işe girmekle alakalı önemli gündemleriniz olabilir. Eşinizin hayatında, eğer sen ev hanımıysan, eşinizin hayatında bolluk, bereket
ve bilgi girebilir. Karşınızda bilgili insanlar olacaktır. Karşınızda muhatap olduğunuz insanların sayısı artacaktır. Jüpiter 7. evinize girdiği için. Bunun haricinde Kuzey Ay düğümünde 1. evinizde olduğu için kişisel gelişiminizle alakalı, yine insan ilişkileriyle alakalı çok fazla aşina olmadığınız insanlar kişisel alanınıza girmeye başlayacak diyebilirim. Girişim yapmak, dilekçe vermek, başvuru yapmak, şirket kurmakla alakalı daha önce yapmadığınız şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz önümüzdeki 1,5 yıllık süre zarfında. Ve bunları yapmak aslında sizler için iyi olacak sevgili kovalar. Bunun haricinde detaylara girdiğimiz zaman özellikle 26 Ocak tarihinde Neptün Koç burcuna giriş yapacak. Neptün hayalperest etkiler, idealistçe yaklaşımlar, yine spiritüel konular, sanatla alakalı konular, ilahi konularla ilgili yaklaşımlar getirir. Üçüncü evde olduğu için kardeşler, akrabalarla ilgili belirsizlikler olabilir. Kardeşlerin hayatında, akrabaların hayatında e, böyle ne yapacağını bilemediğin, çözüm üretemediğin şeyler olabilir. Ya da eğitim hayatında, ticaret hayatında hayal ettiğin bir şeyler varsa onları gerçekleştirme potansiyelin oldukça yüksek. Neptün buradan seyahat ederken burcuna, özellikle yükselen burcuna olumlu açılar yaptığı için genel itibariyle e, eğitim hayatın ya da düşüncelerinle ilgili planlarında hayal ettiğin bir şey varsa harekete geçersen başarılı olma potansiyelin oldukça yüksek. Burada hayal etmek önemli. Düşünceler ve hayaller senin kişisel gelişimine uyumlu olacak. Çünkü burcuna olumlu açılar yaparak ilerleyecek burada önümüzdeki 14 yıllık süre zarfında. Bunun haricinde Satürn de burada. Sorumlulukların artabilir. Evet, hayallerinin peşinden gideceksin düşüncelerinle alakalı ama sorumlulukların da artacak. Bunu şöyle de yaşayabilirsin. Akrabaların, kardeşlerin, işte amcalarının ya da hala teyze gibi insanların sorunları olabilir. Bu konularda sorumluluk alabilirsin. Ya da bir hayalin peşinden koştun, spiritüel bir konu, astroloji gibi bir konu ya da bir yapay zeka ile alakalı bir şey, hayal gücüne dayalı bir şey, çünkü sanal bir şey. Ve sen bunun peşinden gidiyorsun ama bunun peşinden giderken biraz e, yani o konuyu öğrenmekle alakalı ciddi çalışmalar yapacaksın. Satürn çünkü sorumluluk getirir. Üçüncü ev düşüncelerle alakalı. Sen burada ciddi anlamda çalışacaksın. O konuları öğrenmeye çalışacaksın diyebilirim. Yani özellikle bir konuyu öğrenmekle alakalı ciddi anlamda zorlanabilirsin önümüzdeki 2,5 yıllık süre zarfında. Ama eğer sen ev hanımıysan, hiçbir şey yapmazsan, sadece yakın çevre, akrabalarla ilgili sorumlulukların arttı, biraz onların zorluklar yaşadığı bir süreç yaşayacaksın. Özellikle önümüzdeki 2,5 yıllık süre zarfında. 26 Nisan tarihinde Uranüs 5. evine giriş yapacak. Özellikle aşk hayatınla ilgili sıra dışı gelişmeler olabilir. Eğer bekarsan hayatına yeni insanlar girebilir. Yeni bir aşka yelken açabilirsin. Hobilerin değişebilir. Keyif aldığın konular değişebilir. Ek kazançların değişebilir. Çocukların hayatında sürpriz gelişmeler olabilir. Hani çocuğun evlenebilir bir anda. Hani yani aslında plan yapmıyordur, hiç evlenmeyeceğim diyordur. Çocuğun mesela bir anda evlenebilir. Ya da çocuğun artık çocuk yapmayı düşünmüyordur. Sen de artık ümidi kesmişsindir. Yani 2 çocuk yapmıştır. Üçüncüyü yapabilir. Yani seni sürpriz gelişmeler bekliyor burada. Aşk hayatınla ilgili, eğer özellikle bekarsan. Ya da çocuğun varsa sürpriz gelişmeler bekliyor. Ek kazançlarınla ilgili sürpriz gelişmeler bekliyor seni diyebilirim. Bunun haricinde baktığım zaman 30 Haziran tarihinde Jüpiter Aslan Burcu'na giriş yapacak. İşsizsen iş bulma ihtimalim var. 7. evde muhataplarımdır. Yani karşıma aldığım insanlar. Karşıma aldığım insanların sayısını arttıracak bu. Yani sen evli değilsen evlenip karşına aldığın muhatabın sayısını arttırabilirsin. Sadece belki ailenle muhataptın. Artık bir de eşinle muhatap olacaksın. Evlenebilirsin yani. Bunun haricinde bir iş kurup karşına çok fazla müşteri de gelebilir. Yani bir iş kurarsın, müşteri gelirler. Yani bu hizmet satarsın ya da ticaretle alakalı bir iş satarsın. Yine karşına almış olduğun muhatapların sayısını arttırabilirsin. Önemli imzalar atabilirsin. Çalışmıyorsan işe girebilirsin Jüpiter buraya girdiği zaman. Eğer sen ev hanımıysan, bu konularla alakalı herhangi bir girişim yapmazsan ve evliysen, eşinin hayatında, özellikle eşinin hayatında önemli durumlar olacaktır. Önemli anlaşmalar imzalayabilir. Eşin şanslı olacaktır diyebilirim. Tabii Jüpiter buradan geçerken yükselen burca göre özellikle evlilikler, iş anlaşmaları şanslı.
Bununla alakalı aslında hiçbir burca bunu söylemedim ama sana söyleyeceğim. Belki yükselen burca göre dinliyorsan evet bunlar olabilir. İş anlaşması yapabilirsin. Evlenebilirsin. Yeni kontratlar düzenleyebilirsin. Açık düşmanlıkları bitirebilir ve aslında açık düşmanlıkları bitirdiğin için çok şanslı olabilirsin. Ama Güneş burcuna göre dinliyorsan, özellikle Ayın Kova burcuysa, Mars'ın Kova burcuysa, Kova burcunda stelyumun varsa, Jüpiter buradan geçerken karşıt açılar yapacak. Güneşine karşıtsa, yani sen Güneş burcuna göre dinliyorsan, babanla ilgili aynı zamanda eşinle alakalı bu yıl yüzleşmeler yaşayacaksın. En iyi ihtimal ne olur? Baban işte bir haftalığına hastaneye kaldırılır. İşte yatar çıkabilir. Bu tarz şeylerle karşılaşabilirsin. Daha olumsuz şeyler de olabilir. Jüpiter Güneş karşıtlığında. Jüpiter Ay karşıtlığın varsa, Ay burcunda Kova burcuysa anne ya da anne figürleri, işte babaanne, anneanne gibi insanlar ya da doğrudan annen bak, o konularla ilgili olumsuzluklar, şanssızlıklar yaşayabilirsin. Sen bu cümleyi bir başka astrologdan duymayacaksın. Ama genel itibariyle şunu da bilmen gerekiyor. İş anlaşmaları noktasında şanslısın. Evlenme noktasında şanslısın. Ama söylediğim gibi Güneş burcuna göre dinliyorsan özellikle ya da Ay burcun, Venüs'ün, Mars gibi gezegenlerin Kova burcundaysa sürekli bir şanssızlık yaşamayacaksın ama bazı yüzleşmelerin 2026 Haziran ve daha sonraki bir yıllık süre zarfında kesinlikle olacak. Bunu bilmen gerekiyor. Bunun haricinde Temmuz ayında Kuzey Ay düğümü de 27 Temmuz tarihinde Kuzey Ay düğümü buraya giriş yapacak. İnsan ilişkileri ya da girişimlerin dilekçe vermek, başvuru yapmak, şirket kurmak, bir ilişkiye başlamak, bekarsındır belki ya da evliliklerle alakalı sevgilin vardır, uzun zamandır devam ediyordur. Evlenebilirsin. Hani burada aşina olmadığın girişim, başlangıçlar yapma potansiyelin çok yüksek. Çünkü Kuzey Ay düğümü burada olacak. Bunun haricinde 17 Şubat'ta bir tutulma var. Bu tutulma senin birinci evinde. Yani insan ilişkileriyle alakalı, açık düşmanlıklar, girişimler, eylemlerinle alakalı, kişisel imajınla alakalı konularda önemli gündemlerin olacak. Bu tutulmanın Uranüs'e bir kare açısı var. Bu da aslında ailenle alakalı bazı negatif şeyler olabilir. E, Ya da yaşamış olduğun ev, apartman, daire ile alakalı olumsuz şeyler yaşayabilirsin. Ya olumsuz ne olabilir? Mesela bir anda taşınmaya karar verebilirsin. Araban sürekli arıza yapıyordu. Artık satmak isteyebilirsin. Çünkü bu kare açı var. Dördüncü ev, mülkler, araba, evle alakalı konular, aile figürleri. Bakın kare açı var. Yani burada dördüncü ev çekirdek ailenizin özellikle sahip olduğu mülklerle alakalı bazı negatif durumlarda yaşayabilirsiniz 2026-2027 yılları arasında. Daha çok insan ilişkilerinde sizi etkileyecek tabii ki. Bunun haricine baktığım zaman tabii ki burada burası baba evidir bu arada. E, Özellikle burada yani Güneş burcunuza göre dinliyorsanız baba ile alakalı bir önemli nokta da bu Güneş Uranüs karesi. Bunun haricine baktığım zaman bir sonraki tutulma 12 derece Başak Burcu. O da 8. evde miraslarla ilgili. Sana bir miras kalabilir. Çünkü tutulma 8. evinde. Yine 8. ev krizler, travmalar, ameliyatlarla ilgili de gündemlerin olabilir. Borçlar, krediler, alacak verecek durumları, banka ödemeleri, kredi ödemeleri gibi şeylerle yüzleşebilirsin. Bu konularda önemli gündemlerin olacak. Baktığım zaman Jüpiter'in olumlu bir açısı var. Evet, özellikle 6. evden iş hayatınla ilgili konularda, gündelik rutinlerin ya da sağlıkla ilgili konularda bu tutulmalar seni destekliyor. Evet, bazı gündemler oluşabilir ama Jüpiter destek verdiği için muhtemelen bu konuların üstesinden geleceksin sen. Bunun haricinde baktığım zaman bir sonraki tutulma 12 Ağustos tutulması 7. evinde evliliklerle alakalı ya birçok kova burcu muhtemelen evlenecektir burada. Ya da boşanma ihtimalleri de var tabii ki. Baktığım zaman Jüpiter de burada çünkü tutulma 7. evinizde oluyor. Evlilikler, iş anlaşmaları, çalışmayan kova burçları işe girebilirler. Önemli imzalar atabilirler. Yani uzun zamandır açık düşmanlığınız var. Ya da akrabalarınız anlaşamıyor. Arsa ya da daireleri
satacağız, satamayacağız, bir türlü bir yere imza vermeleri gerekiyor. O imzayı atmıyorlar. Atmadıkları için anlaşamıyorsunuz. Orada önemli gündemleriniz oluşabilir sizin mesela. İşe girme ve evlenme durumlarını unutmayın. Bunun haricinde bir sonraki tutulma 4 derece balık burcu. Bu da ikinci evinizde oluşuyor. İkinci evinizde oluşması demek ki gelirlerinizle alakalı önemli gündemler olacak. Ağustos 2026'dan sonraki süreçte. Yani 6 ay, bu bir parçalı ay tutulması. Demek ki hayatınızı kısmi anlamda etkileyebilecek, gelirlerinizi artırabilecek ya da negatif anlamda etkileyebilecek bazı önemli olaylar olabilir. Uranüs'e kare, keyif aldığınız konular, çocuklarınızla ilgili gelişmelerde olabilir. Negatif anlamda etkilenebileceğinizi gösteriyor bu. Çocuklarınızla ilgili negatif gelişmeler ne olabilir? İşinden ayrılabilir mesela. Çocuğunuz çalışıyordur, işinden ayrılır. İşte ne bileyim, çocuğunuzla tartışabilirsiniz, çocuğunuzla küsebilirsiniz, sevgilinizden ayrılabilirsiniz. Keyif aldığınız konular, hobilerinizle alakalı negatif durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun haricinde yatırımlarınızla ilgili de özellikle negatif durumlar oluşabilir. Olasılıklar bu şekilde. Keyif aldığınız konulardır aslında beşinci ev. Keyif aldığınız bir şeyle alakalı negatif ve sürpriz bir gelişme olacaktır diyebilirim. Bunun haricinde Şiron'a sekstil ve Güneş'in hem 120 ayın da sekstil açısı var. Bu da aile figürleriyle alakalı ya da yaşadığınız evle alakalı bir şifalanma olacaktır arkadaşlar. Toparlarsak şöyle, önümüzdeki süreçte 2026 yılında evlilikler, iş anlaşmaları ya da bir işe girmekle alakalı önemli gündemleriniz olacak. Daha önce tanımadığınız insanlar hayatınıza girmeye başlayabilir. Güneş burcunuz özellikle Kova burcuysa babaya dikkat, eşinizle alakalı da yüzleşmeler olabilir. Ay burcu olursa anne figürleri, babaanne, anneanne gibi insanlarla ilgili önemli yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bunu bir başka bir astrolog söylemeyecektir. Sizin moralinizi bozmamak için. İşe girebilirsiniz. Evlilik, evlenme, yeni bir iş anlaşması düzenlemek, açık düşmanlıklar bitebilir. Yeni şirket girişimleri yapabilirsiniz. Bu bakımdan şanslı olacağınızı söyleyebilirim. Like atıp destek olursanız çok sevinirim. Bu arada son bir şey daha söyleyeyim. Yaz aylarında Jüpiter-Neptün trinesi var. Yakın çevre, yakın akrabalar, eğitim, ticaretle alakalı konularda yaz aylarında çok güzel bir gelişmeniz olacak sevgili kovalar. Evet, like atıp destek olursan çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgili balık burçları, 2026 yılında sizlerin neler bekliyor? Önceki Jüpiter 6. evinizde olacağı için iş yoğunluğunuz artabilir. Kuzey ay düğümü de sizin 12. evinizde seyahat edeceği için gizli düşmanlıklarla ilgili daha önce yapmadığınız veya kendinizce belirlemediğiniz yeni çözümler belirleyebilirsiniz. Bunun haricinde 2026 yılında neler var? Neptün 26 Ocak tarihinde ikinci evinize giriş yapacak. Önümüzdeki 14 yıllık süreç boyunca gelirleriniz, maddi varlıklarınızla ilgili hayalperest hedeflerin peşinden koşmaya başlayabilirsiniz. Özellikle 14 Şubat tarihinde Satürn de Koç burcuna giriş yapacak. Bu sebeple gelirlerinizle ilgili bir sorumluluk alma durumları gerçekleşebilir. Gelirleriniz azalabilir ya da gelirlerinizle alakalı sorumluluklar alabilirsiniz. Gelirleriniz nasıl azalabilir önümüzdeki 2,5 yıllık süre boyunca? Ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz, kredi öderken gelirleriniz azalabilir. Ya da burada işte çocuğunuz üniversiteyi kazanmıştır. Ona para gönderdiğiniz için 2,5 yıllık, önümüzdeki özellikle 2,5 yıllık süre boyunca biraz daha kendinizi sıkmak durumunda kalabilirsiniz. Bunun haricinde Neptün burada, çünkü ikinci ev para kazançlarınızla ilgili bir hayaliniz olabilir. Bu hayalin peşinden giderken de almış olduğunuz gelirleri yeni yatırıma ya da yapmış olduğunuz girişimlere harcadığınız için varlıklarınızı biraz küçültme eğiliminde olacağınız bir süreç olacak önümüzdeki özellikle 2,5 yıllık süre zarfında. Olasılıklarınız bu şekilde. Bunun haricinde 26 Nisan tarihinde Uranüs İkizler Burcu'na giriş yapacak. Bu da önümüzdeki 7 yıllık süre zarfında evinizle alakalı, ailenizle ilgili önemli sürpriz gelişmelere açık olacaksınız. Yaşadığınız ev, apartman, daire ile ilgili ani gelişmeler yaşamaya her zamankinden daha fazla açık olacaksınız diyebilirim.
Bunun haricinde baktığımız zaman 30 Haziran tarihinde Jüpiter Aslan Burcu'nda olacak. Yani önümüzdeki Haziran ayından sonraki bir yıllık süre zarfında iş yoğunluğunuz artacak. Angarya olarak görmüş olduğunuz işlerin sayısı artacak. Yani evraklar, dokümanlar, belgelerle uğraşmıyorsanız bile uğraşmaya başlayacaksınız. Sağlıkla ilgili meseleler artabilir. Siz olmasanız bile annenizin, babanızın işte ne bileyim sağlık problemleri olur. Devlet hastanesinden randevular çok fazla almak durumunda kalabilirsiniz. Bunun haricinde özellikle mesela çalışan bir balık burcu için hizmet vererek belki para kazanıyor. Belki bir şirketi var ya da bir ürün satıyor. Belli bir iş kolunda ürün satarak para kazanıyor. Yani burada demek ki çok fazla toptancı gelebilir, çok fazla iş yoğunluğu artabilir. Burada diyebilirim. Burada sağlıkla ilgili konularda da rahatlayabileceği süreçler olacaktır. Yani özellikle sağlıkla ilgili sorunlar yaşıyorsanız ya da iş hayatınızda sorunlar yaşıyorsanız bu konularda bir rahatlama olabilir. İş hayatı, çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlıkla ilgili konularda ya da angarya olarak görmüş olduğunuz işlerde bir bolluk, bereket, bir büyüme olacak arkadaşlar. Yani daha fazla iş yoğunluğunuz olacak diyebilirim. Bunun haricinde 27 Temmuz tarihinde Kuzey Ay düğümü 12. evinize giriş yapacak. Yani sağlıkla ilgili konularda, gizli düşmanlıklarla ilgili daha önce yapmadığınız yeni çözümler, yeni arayışlar içerisine girebilirsiniz. Yani gizli düşmanlık nedir? Seni aşağıya çeken bir durum. O insan belki senin gizli düşmanın değil. Ama öyle bir şey yapıyor ki senin ilerlemeni engelliyor. Senin maddi olarak daha büyük şeylerin peşinden koşmaya, daha rahat yaşama potansiyelini engelleyen şeyler yapıyor senin hayatında. Bu senin akrabaların olabilir, baban olabilir, kimi zaman eşin olabilir ya da çocuğun olabilir. Şimdi bu insanlarla alakalı daha önce yapmadığın şeyleri yapmaya başlayabilirsin. Aynı zamanda 12. ev gizli aktivitelerle ilgilidir. Yani burada gizli aktivite nedir? Mesela astroloji öğrenen bir insan için oturup inzivaya çekilip bu konuları öğrenmekle ilgilidir. Yapay zeka ile alakalı ya da tasarım yapmak, e, böyle bir şeyleri öğrenmeye çalışabilirsin gizli olarak. Çünkü Kuzey Ay düğümü buradayken biraz böyle gelecek planlarınla ilgili önemli çalışmalar da yapabilirsin. Bunun haricinde baktığımız zaman bir tutulma var. 12. evinde gizli düşmanlıklar, kontrol edemediğin sorunlarla ilgili önemli bir olay olabilir. Yani bu da Şubat'tan sonraki bir yıllık süre zarfında olacaktır. Bu tutulmanın özellikle Uranüs'e kare açısı var. 3. evden akrabalarınla ilgili kontrol edemediğin bir problem olabileceğini gösteriyor. Özellikle bir ticaretle uğraşan bir balık burcuysan ticaretinde kontrol edemediğin bir problem olabilir. Akrabalara dikkat bak. Bunun haricinde önümüzdeki bir yıllık süre zarfında eğitim hayatında ya da düşüncelerinde, fikirlerinde ani değişiklikler olabilir senin hayatında. Ama çoğunuzun hayatında, yakın çevrenizde ani değişiklikler, akrabalarınızın, kardeşlerinizin hayatında ani değişiklikler olabilir. Ve bu değişiklikler biraz olumsuz olabilir. Çünkü burada bu tutulmanın Uranüs'e bir kare açısı var arkadaşlar. Bunun haricinde bu arada bu tutulma halkalı bir güneş tutulması sizin hayatınızı kısmi anlamda etkileyecektir. Bunun haricinde tam bir ay tutulması olacak. Bu tutulma 7. evinizde iş anlaşmaları, karşınıza almış olduğunuz insanlar, en çok görüştüğünüz insanlar, muhatap olduğunuz kişiler, evlilikler, ortaklıklarla ilgili önemli bir olay olabilir. Bu olay sizin hayatınızı köklü bir şekilde etkileyebilir. Ve 5. evinizdeki Jüpiter'e olumlu açılar yaptığı için çocuklarla ilgili, aşk hayatınızla ilgili konularda destek verdiğini söyleyebilirim. Yine ek kazançlarınızı bu tutulma olumlu etkiliyor arkadaşlar. Bunun haricinde tam bir tutulma, tam bir ay tutulması olduğu için Mart ayından sonraki 6 aylık süre zarfında olumlu bir etkiniz var. Bunun haricinde tam bir güneş tutulması var. Hayatınızı köklü bir şekilde etkileyebilir. Özellikle 6. evde yani çalışma hayatınız, gündelik rutinleriniz yani sen ev hanımı bile olsan gündelik rutinlerin ne? Sen sabah kalkıp akşam yatıncaya kadar ki olan süreçlerde ne yapıyorsun? İşte o işleri köklü bir şekilde değiştirecek bazı gündemlerin olacağını gösteriyor buradaki tutulma. Burada tabii çalışma hayatı dışında çalışabilirsin, işe girebilirsin. Bu şekilde gündelik rutinlerin değişebilir.
Sağlıkla ilgili konularda önemli olaylar yaşayabilirsin. Ev sahibi kiracı ilişkileri, özellikle kiracıysan önemli bir şey olur ve bu da senin gündelik rutinlerini değiştirebilir diyebilirim. Özellikle yaz aylarında Jüpiter Neptün trinesi var ikinci evinde. Özellikle hayallerinle alakalı bir girişim yaparsan yaz aylarında önemli bir başarı yakalayabileceğini gösteriyor. Eğer herhangi bir şey yapmazsan ve ev hanımıysan 6. ev çalışma hayatın, gündelik rutinler ya da sağlıkla ilgili angarya olarak görmüş olduğun bir iş ya da bir sorunun üstesinden gelirsin sen yaz aylarında. Çünkü Jüpiter Neptün trinesi ikinci ev olduğu için aslında para verme potansiyeli oldukça yüksek. Ama aynı zamanda ikinci ev sadece para değildir, kişisel ihtiyaçlarla ilgilidir. Yaz aylarında kendi ihtiyaçlarınla ilgili hayal ettiğin bir şeyi özellikle ulaşma ihtimalin var. Bu 6. ev olduğu için sağlıkla ilgili de olabilir tabii ki. Eğer sen bir şey yapmıyorsan, herhangi bir girişim yapmıyorsan o olasılıkların önünü de kapattığını söylemem gerekiyor. Bu yaz aylarında iş hayatın, sağlıkla ilgili konularda gündelik rutinlerinde hayal ettiğin bir şeyi gerçekleştirme potansiyelin oldukça yüksek. Ve bu da senin gündelik rutinlerini köklü bir şekilde değiştirecektir. Bunun haricinde parçalı bir ay tutulması var 28 Ağustos 2026 tarihinde. Birinci evinde olacak, yani en çok insan ilişkileriyle alakalı bir tutulma olacak. Kısmi bir tutulma, yani insan ilişkileriyle alakalı bazı insanlarla olan ilişkilerin değişebilir diyor. Kişisel girişimlerin, bir şirket kurmak, bir girişim yapmak, bir eylem yapmak, ne bileyim birine dava açmakla alakalı bir konu olabilir bu. Ya da iş yerindeki bir insanla ilgili. Çünkü ilişki aksınızda bir tutulma bu. Ve doğrudan seni etkiliyor, kararlarını etkiliyor. Baktığımız zaman bu tutulmanın Uranüs'e bir kare açısı var. Güneşin de kare açısı var. Burada bir tek kare var. Yani evle alakalı olumsuz olaylar, aile figürleriyle alakalı, yaşadığın yerle alakalı Ağustos'tan sonraki 6 aylık süre zarfında bazı negatif sürpriz gelişmeler olabilir diyor yaşadığın evde, apartmanda, aile figürleri ya da babayla ilgili konular. Çünkü dördüncü ev baba evidir. Bunun haricinde bu tutulmanın parçalı bir tutulma yalnız. Onu da söyleyeyim. Yani hayatını kısmi anlamda etkileyecek. Bu yaşadığın evde diyelim ki bir sorun oldu. Hayatını belli bir ölçüde etkileyecek ama köklü bir değişiklik olmayabilir. Bu tutulmanın Şiron'a güzel bir açısı var. Yakın çevre akrabalarla ilgili bir şifalanma var. Demek ki küs olduğun bir akraban varsa barışabilirsin. Üçüncü evden çünkü. Bunun haricinde akrabalarından biri hastaysa hastalıkla alakalı ya da bir şifalanma durumu olacak. Bunun haricinde eğitimle uğraşıyorsan, ticaretle alakalı gelişmelerin, girişimlerin varsa bu konularda da şifalanma yaşayabilirsin. Parçalı, yani senin hayatını belli bir ölçüde olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Uranüs özellikle dördüncü evde olduğu için aile ve yaşadığın evle alakalı kısmi anlamda negatif etkiler alabilirsin Ağustos'tan sonraki 6 aylık süre zarfında. Evet, bu yıl en çok sizin hayatınızda aslında angarya olarak görmüş olduğun işlerde bir büyüme var. Çok fazla çalışabilirsin, iş yoğunluğun artabilir. Çalışmıyorsan işe girebilirsin. Hali hazırda özellikle ticarette ya da bir hizmet veren bir insansan buradaki iş yoğunluğun kesinlikle artacaktır. Sağlıkla ilgili konularda sorun yaşıyorsan sağlığın düzelebilir. Kilolu bir insansan kilo verebilirsin. Şanslı olacaksın yani. Özellikle yaz aylarında. Yani Jüpiter Neptün trinesi var. Çalışan bir insan için çok güzel. Ticaretle uğraşan bir insan için çok güzel. Girişim yapma potansiyeli olan, hayaller kuran, gelirleriyle alakalı girişimler yapma potansiyeli olan insanlar için yaz aylarında çok güzel para kazançları olabilir. Ama Jüpiter Neptün trinesi, sen sadece ev hanımıysan, bu tarz girişimlerin yoksa ya da kendi potansiyelini ortaya koyacak maddi varlıklar elinde yoksa, sağlıkla ilgili ya da gündelik rutinler, ev sahibi kiracı ilişkileri gibi konularda hayal ettiğin bir şey varsa hayallerin noktasında güzel bir şey yakalayacaksın yaz aylarında. Evet, 2026 yılı sizler için böyle geçecek sevgili balıklar. Like atıp destek olursanız çok sevinirim. Tekrardan görüşmek dileğiyle.